Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap incelemesiyle huzurlarınızdayım. Bol alıntılı ve çok doyurucu bir video olmasını umut ediyorum. Bugünkü kitabımız Profesör Doktor Fuat Köprülü Hoca'nın yani eserleri arasında en çok referans verilen böyle gerçekten tarihe en çok katkıyı verdiği eser gibi geliyor bana. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Burada logosu yok ama Türk Tarih Kurumu yayınlarının özellikle ilk baskılarından bu kitap arkadaşlar. Ben de çok sevdim açıkçası. Hiç sözü uzatmadan şuradan başlayayım. Burada güzel böyle içindekiler bölümü var. Keder kenarları çok geniş. Okuyup not tutmak isterseniz. Ve puntoları da çok güzel. Yani ben Türk Tarih Kurumu'nun bu formatlarını seviyordum. Keşke hala böyle bassalar. Kitabımız ön sözle başlıyor. Ön sözde de bu eserin nasıl yayıldığını anlatıyor. Bir girizgah olarak şunu söyleyebilirim. Daha Fuat Köprülü'nün 1930'larda, 34'te Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili birinci el kaynaklar henüz o kadar yoktu. Ne zamandan beri vardır? Hani ne zamandan itibaren Osmanlı vekâinameleri daha yoğundur? İkinci Murat'tan, Fatih'ten sonra asıl vakaünüs tarihçilik diyebileceğimiz bilgi, belge daha bugüne ulaşıyor. Bunun birkaç sebebi var. İşte yangınlar var, savaşlar var, birçok sebebi var. Ama Osmanlı'nın ilk kurulduğu dönemle ilgili birinci el kaynaklarda çok kısıtlı bir durum var. Haliyle insanlar o dönemin tarihçileri bugün dahi öyle fazla hala evrak çıkmamıştır. Osmanlı Devleti'nin böyle küçücük bir beylik iken nasıl oldu da çok kısa bir zamanda Balkanlara ve Anadolu'ya iki ayağını koyan koca bir Akdeniz İmparatorluğu olduğunu izah etme yönünde sıkıntılar çekiyorlar. Bunlar da bazı teoriler geliştiriyorlar. Bu kitabın özü Fuat Köprülü hocamızın Sorbon'da açılış dersi verdiği 1934'te Osmanlı Devleti'nin nasıl oluştuğu ve yükseldiğine dair o zaman geçerli olan ve bugün terk edilmiş bir teoriye cevap şeklinde oluyor. Nedir o teori? Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili birinci el kaynaklar olmadığı için biraz da batılı müsteşriklerin, batılı tarihçilerin taraflı yorumuyla Osmanlı Devleti bir Türk İslam medeniyeti olarak kendi özünden böylesine bir medeniyet oluşturamaz. Bu yüzden ilk Anadolu'ya geldiğinde Bizans'tan devşirdiği ya da o bölgede yaşayan, Batı Anadolu'da yaşayan Rumlardan devşirdiği insanları kullandı ve aslında bu insan unsuru üzerinden, bu kurumsal hafıza üzerinden büyük bir imparatorluk oldu. Teori bu. Ama Fuat Köprülü hocamız bunu bu kitapta mümkün mertebe belgelerle ve özellikle Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasındaki o asıl önemli olan 100 yılın tamamında bu coğrafyaya bakarak, yani Osmanlı Devleti işte 1300'lerin başında kuruldu desek tam 14. yüzyılın Anadolu'nun tamamını inceleyerek karşılaştırmalı bir analiz yaparak bu teoriyi çürütüyor. Ve o teori gün gele daha da gün geçtikçe bugün artık dillendirilmiyor bile. Bu kitabın tamamlayıcısı olan diğer kitap, onu da takdim edeceğim inşallah. Osmanlı Devleti'nin, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine etkisi. Burada genel bir giriş, orada da daha detaylı bir analiz var. İkisini de takdim etmeye çalışacağım. Kitabın özü bu. Sorbon'da 1934'te yapılan bir açılış dersinin bu teoriye cevap veren hali. Şimdi bol bol böyle alıntılarla da destekleyerekten incelememize başlayalım. Ön sözde tarihçilikten bahsediyor, metottan bahsediyor. Gayet güzel bir aslında metodolojik girişi var. Bu ön sözü de geçmeyin, okuyun yani. Bu kitabı mutlaka temin edin, yeni baskılarını. Müellif hakkında birkaç not diyor. Müellif kimdir, nasıldır onu anlatıyor. Buralar genelde klasik bilgiler olduğu için çok girmedim bile. Birinci bölüm, kuruluş meselesi nasıl tetkik edilmelidir? Nasıl tetkik edilmesi gerekir? Hala metot kısmı. 1. Gibbons'ın nazariyesi. Hülasa ve tenkit. Demin adını hatırlayamadığım yazar şeydi arkadaşlar, Gibbons'tı galiba. Mesela Osmanlı Devleti'nin sayfa 3'ten başlıyoruz alıntıları arkadaşlar. Mesela Osmanlı Devleti'nin ancak Balkan Yarımadası'ndaki fütühattan sonra Anadolu'daki topraklarını genişletebildiği hakkındaki fikri çok doğrudur. Bunun gibi mesela Osmanlıların Balkanlardaki fütühatının tahrip ve yağma maksadıyla yapılmış bir akın değil, planlı bir yerleşme olduğu mütalası da çok haklıdır. Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki esas tezi en basit bir tarihi tenkitle dayanamayacak kadar çürüktür. Bunu ispat için önce onun bu husustaki nazariyelerini kısaca nakledelim.
1. Osmanlı Devleti'ne adını veren Osman'ın babası Ertuğrul, Moğol istilası önünden Kırımzerm'den kaçıp Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat bir devrinde Anadolu'ya gelen ve memleketin garbi şimalisinde, yani garp batı, şimal kuzey, kuzey batısında Söğüt'te iskan edilen küçük bir aşiretin reisidir. 2. Osman ve onun küçük aşireti çobanlıkla geçiren müşrik Türklerdir. Müşrik, bak bu Gibbons'ın tezinde de asıl şimdi oraya gelecek arkadaşlar. Henüz Osmanlı'nın olduğunu, ne derler? Daha Osman Bey zamanında falan Osmanlı Beyliği'nin daha müşrik olduğunu, yani Müslüman olmadığını falan söylüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Müslüman mühitine geldikten sonra soydaşları olan Selçuk Türkleri gibi İslamlığı kabul ettiler. Bu yeni ruh kendilerinde proseltisme hislerini bilmiyorum arkadaşlar bu kelimeyi. Hislerini birdenbire uyandırdı. Civarlarında bulunan ve kendileriyle dostça münasebetlerde bulundukları Hristiyan Rumları da Müslümanlığa kabule icbar eylediler. Hudutları Bizanslarla temas edecek kadar genişledi ve böylece reislerinin adını alan yeni bir ırk, Osmanlı ırkı meydana çıktı. Bu ırk başlangıcından beri halis bir Türk ırkı değil, doğduğu yerde mevcut unsurların birbiriyle kaynaşmasından teşekkül eden karışık ve yeni bir ırktır. Müşrik Türkler ve Hristiyan Rumlar İslam dinine girmek suretiyle bu yeni ırkı beraberce teşkil ettiler. 3. Osmanlı nüfusu az zaman zarfında büyük nispette çoğalmıştı. Bu hadise tabii bir artma ile izah diyeceğine, biraz kelimeleri de eski olduğu için arkadaşlar izah yazmış. Hani o zamanın Türkçesi, grameri böyle. İzah olunamaz. Şarttan yeni gelen göçebelerin iltihakını düşünmek de yanlıştır. Çünkü Osmanlı toprakları Anadolu'nun en garbında bulunuyordu ve orada gelebilecek insan kitleleri o toprakların daha şarkında bulunan diğer Anadolu beylikleri tarafından iskan ve istihdam olunabilirdi. Binaenaleyh bu ancak en büyük kısmı Rumlardan mürekkep olan yerli unsurun karışmasıyla izah olunabilir. 4. Osmanlı Devleti'nin Balkan Yarımadası'ndaki çabuk ve köklü yerleşmesi yalnız yukarıdaki sebeplerle izah edilemez. Bu hususta Bizans'ın Balkan devletlerinin ve Garp aleminin o sıradaki vaziyetinin elbette büyük tesiri olmuştur. Fakat bu harici sebeplerden başka ilk Osmanlı padişahlarının kudreti, şahsiyetlerini hesaba katmak lazımdır. Sayfa 5'ten devam. Yeniçerilerin hatta 15. asırda bile sayıca mühim bir yekün tutmadıkları ve ordunun esas unsurunu teşkil etmedikleri düşünülürse, bunun orduyu kuvvetlendirmek için yapılmış bir teşkilat değil, sadece bir ihtida vasıtası olduğu iyi anlaşılır. Hani merkezi ordu, vurucu ordu nedir? Akıncı kültürü nedir? Yani Doğu ile Batı'nın sentezini yapan bir yaklaşımla imparatorluk kurmak nedir? Öyle şeyler yok kafada Gibbons'ın. İşte Gibbons'ın kitabında müdafaa edilen başlıca fikirler bunlardır. Görülüyor ki Gibbons, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yalnız dini bir sebeple izaha çalışmakta ve kabul edilen yeni dinin yeni bir ırk, bir Osmanlı ırkı vücuda getirdiğine inanmaktadır. Tek cepheli bir izah kısmi bir hakikati ihtiva etse bile tarihi ilerletinin karışıklığı, yani komplekslik yapısında karşısında daima kifayetsizdir. Müellif bundan başka ırk tabirini de daima kavim ile karıştırarak büyük bir vuzuhsuzluğa sebebiyet veriyor. Yani karışıklığa açık olmayana. Halbuki tarihi bir realite olarak bir Osmanlı İmparatorluğu bulunmakla beraber hiçbir zaman bir Osmanlı ırkı, hatta bir Osmanlı kavmi mevcut olmamıştır. Abi Osmanlı'nın isminden yola çıkarak onlardaki şeyi bir millet, bir kavim adı zannediyor Gibbons. Gibbons bu hususta en kuvvetli delil olarak eski Osmanlı kroniklerinde mevcut iki menkıbeye istinad ediyor. O pek tabii ki bunların birer menkıbe olduğunu biliyor. Fakat tarihi vesikaların mefkut olduğu zamanlar için bu gibi menkıbelerin şüphesiz dikkat ve ihtiyatla kullanılmasına, çünkü bunların bazı tarihi vakaların kolektif muhayyilede bozulmuş akislerini ihtiva ettiğine kanidir. Burada Ertuğrul ve bu menkıbeler en basit surette şöyle hülasa edilebilir. 1. Osman bir gece bir Müslüman sofisinin, yani Şeyh Edebalı'nın evinde misafir kalır. Uyumadan evvel ev sahibi bir kitap getirerek bir raf üstüne koyar. Osman bunun nasıl kitap olduğunu sorunca Kur'an olduğunu söyler. Mündericatı hakkındaki suale ise peygamber vasıtasıyla dünyaya gönderilen Tanrı kelamıdır cevabını verir. 2.
Osman Şeyh Edebali'den kızını ister. Şeyh 2 sene buna muvaffak etmez. Osman bir gece şeyhin evinde uyurken bir rüya görür. Görür ne ya? Görür. Edebalı'nın koynunda bir ay çıkarak Osman'ın göğsüne girer. Bunun üzerine Osman'ın göbeğinde bir ağaç çıkar. Dallarının gövdesiyle bütün dünyayı örter. Edebalı rüyayı tabir ederek Osman sülalesinin dünyaya hakim olacağını söyler ve kızını ona verir. Gibbons'ı tenkit eden F. Gize'nin haklı olarak söylediği gibi bu menkıbelerden Osman'ın ihtidası neticesi çıkarmak çok cüretli bir teşebbüstür. Bunlar da olsa olsa Osmanlı sülalesine Küçük Asya'daki diğer Türk kabileleri üzerinde hegemonyasını kurmak için ilahi bir meşruiyet vermek arzusu görülebilir. Bu da sonradan uydurulan bir menkıbe olduğu akılda tutulursa tarihi realiteye sonradan giydirilen bir yakıştırma olduğu ve Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın ve Fuat Köprülü Hoca'nın başka kitaplarında da şunu söylüyor. Bu rüya meselesi çok kullanılan yaygın bir metafor. Aslında buradan şunu anlıyoruz. Osmanlı'ya meşruiyet sağlamak için hazır şablonlar kullanılarak rüyalar, mucizeler falan giydirilmiş. Bir tarihçi buna bakarak bunun üzerinden böyle bir meşruiyet zemini aramıştır. Sebeplerini, sonuçlarını irdeleyebilir ama bunları bir tarihi realite olarak almak. Bir de şurada hocanın dediği gibi yani Gibbons diyor ki Osman Kur'an'ı gördü, ona saygıda kusur etmedi, ayağını uzatmadı, rüya gördü, Müslüman oldu. Yani adam bunu çıkarmış. Yani bu kadar şey. Hani bunun şeyle alakası yok. Bir videonun başında dedim ya belge eksikliğiyle falan alakası yok. Yani bayağı bildiğin yaptığı yorumundan bile ne kadar tarafgir olduğu anlaşılıyor. Ama Fuat Köprülü hocamız çok güzel cevaplarını veriyor. Daha Herodot'tan başlayarak ilk zaman ve orta zaman kroniklerinde bu gibi rüya rivayetlerine sık sık tesadüf olunur. Fakat bu yukarıdaki menkıbelerde Osman'ın gördüğü rüyanın prototipini açıkça müşahede ediyoruz. Yani demin dediğim. Anadolu'nun 13. 14. asırlardaki dini şartları hakkında hiçbir bilgisi olmayan Gibbons'ın bu mütalaları da muhtelif bakımlardan yukarıdaki rüya rivayetine dayanan iddiası kadar esassızdır. Türklerin etnik teşkilatı ve Anadolu yerleşme şekilleri hakkında hiçbir fikri olmayan Gibbons, Selçuk tabirinin tıpkı Osmanlı tabiri gibi etnik bir ad değil, hanedan müessesinin isminden alınma, siyasi bir tabir olduğunu düşünmüyor. Yani bayağı burada gene Selçuk'u da benzer bir şey yapmış. Ben sadece genelde sonuç kısımlarını çiziyorum arkadaşlar, kısa öz olsun diye. Hani gene Gibbons'ın yanıldığı bir yeri anlatıyor. Sayfa 10'dan devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'ni sadece 400 çadır halkından mürekkep, göçebe ve yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış farz etmek, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi çok büyük bir tarih hadiseyi bu yanlış ve iptidai görüşü dayanmak suretiyle izaha çalışmak. Eski Osmanlı kroniklerinden başlayarak tenkitsiz surette tekrarlana da ta Gibbons'a kadar gelen ve hatta ondan sonra da Şark ve Garp tarihçileri tarafından basit bir görünek sevkiyle bırakılamayan bu görüş tarzı kadar pozitif düşünceye ve tarihi zihniyete mugayir bir şey olamaz. Orta zaman kronikçileri kendi teolojik zihniyetlerine uygun olarak bu mucize mahiyetindeki hadiseyi mesela rüya lejandı gibi fevkat tabi sebeplerle izah ediyorlar. Halbuki 20. asırda her ne kadar bazı tevillerle daha pozitif bir şekilde sokulmak istense bile hala bu cins izahlarla iktifa etmek mantıksızdır. Yani hoca hala daha konuya girmedi. Yani kitabımızın ismi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ya hala metot kısmında. Ben Fuat Köprülü'yü okudukça şeyi de çok seviyorum. Bugün bu kadar makale, akademik kitap okuyoruz. Yani ama o bir akademik makalenin bir kompozisyonu vardır çalışmanın. O kompozisyon hani önce bir metotla girersin, teoriyi ortaya koyarsın, literatürden basit böyle karşılaştırma yaparsın, kendi verilerini koyarsın ve sentezini oluşturursun. Hani bu basit kompozisyon bugün şablon olarak her akademik çalışmada istenir, söylenir. Ama niyeyse bu kadar tat verecek şekilde, bu kadar akıcı bir şekilde, birbirine bağlayacak şekilde olmuyor. Yani olayda bir üslup kayması da var. Yani adam akademik bir çalışma yapacak, anlatmış teori kısmını. Örnek veriyorum bir tez okuyorsun, 30 sayfa teori kısmını anlatmış. Sonra bir 30 sayfada kendi şeyini anlatmış, literatürü anlatmış. 30 sayfada da derdini anlatacak değil mi? Her 30 sayfanın birbiriyle alakası yok. Yani o kompozisyon bozuk. Yani metotta anlattığın şey, yaptığın tenkitler, karşılaştırmalı literatür taraması yani seni destekleyecek şey değil. Ama Fuat Hoca'nın dediğim gibi eski adamların üslubu, o kompozitör halleri, bir metni nasıl adım adım inşa ettikleri ve sonuçta bir kopukluk olmadan bir bütün halinde zihin inşa etmeleri gerçekten çok güzelmiş.
Ben her zaman diyorum bu eski tarihçileri sırf tarih okumak için değil arkadaşlar. Böyle güzel bir Türkçe, hoş bir metin okumak için bile okuyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Sayfa 11. Osmanlı Devleti'nin 14. asırda hatta 15. asrın ilk yarısında şöhret kazanan büyük adamları arasında. Mesela Hoca biz bunu hep mesela Köse Mihal diye okuyorduk. Hoca burada Köse Mikhal diye yazmış. Köse Mikal ailesi gibi Hristiyan dönmeleri çok azdır. Selçuk ve İlkhani ananeler, İlkhani burada da İlhani dememiş, İlkhani ananeler üzerine kurulmuş olan sayfa 11'den devam. 12'den devam. Bürokrasi tamamıyla Türk unsurlarından mürekkep olduğu gibi idare ve ordunun başında bulunanlar da hemen umumiyetle Türklerdir. Eldeki bütün tarihi vesikalar bunu kat'i olarak göstermektedir. Devleti idare eden bu yüksek Türk aristokrasisinin nüfus ve ehemmiyetinin düşürülmesi ve onların yerine devşirme çocukların iş başına geçmesi daha ziyade 15. asrın ikinci yarısında başlayan bir hadisedir. Yani kafalar karışmış Gibbons'da ve bu tarafkir müsteşrik yazarlarda. Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluşu esnasında yani 14. asır başlarında Osman'ın küçük aşireti göçebe veya yarı göçebe vaziyetinde olsa bile o devir Anadolu ve yeni kurulan Osmanlı Devleti'nin idare mekanizması için muhtaç olduğu unsurları Selçukluların, İlhanlıların yani İlkhanlıların 14. asırdan evvel kurulmuş bazı Anadolu beyliklerinin hatta Mısır, Suriye, Memlük İmparatorluğu'nun idari teşkilatında yetişmiş Türkler arasında çok kolaylıkla bulduğu muhakkaktır. Yani olayın bam teli burası. Yani birkaç tane temas noktası var kitapta. Birisi burası yani. Direkt söylüyor. Gibbons'ın tezine karşılık Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlamak istiyorsan diyor 14. yüzyıl Anadolu'nun ve Orta Anadolu'nun yani Anadolu dar coğrafyası, Orta Anadolu geniş coğrafyasına ve oradaki kültüre, devlet yapılarına falan bakman gerekir diyor. Gibbons gibi 15. yüzyılda revaçta olan devşirmeyi Osmanlı'nın başına götürüp hiçbir atıf yapmadan saçma sapan oraya yamamak tarihçilik değil diyor. Metot olarak yanlış diyor. Güzel güzel anlatıyor. 2. Meselenin mantıki surette tenkidinin şartları. Bakalım devam ediyor. 1. bölüm kaynaklar. Burada uzun uzun kaynakları anlatıyor. Sayfa 19'dan şimdiye kadar doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin kuruluşu problemini tetkik ve izaha çalışanların hiçbiri bunu 14. asır Anadolu tarihinin umumi çerçevesi içinde araştırmak lüzumunu hissetmedikleri için yukarıda bahsettiğimiz menbaları yani kaynakları esaslı surette tetkike ihtiyaç görmemişlerdir. Onların bütün gayretleri ve dikkatleri yalnız bir nokta üzerinde temerküz etmiştir. Münhasıran Osmanlı Devleti'ne ve Osmanlı hanedanına ait menbalar bularak bu devletin kuruluşu meselesini münhasıran onlar vasıtasıyla halle çalışmak. Demin dediğime ek olarak aslında tarih dediğin devlet kurumsallaşması dediğin şeyin çok geniş bir coğrafyada başka unsurlarla birden fazla etki eden unsurlarla incelenmesi gerekirken diyor Gibbons gibi tarihçiler sadece aileye ve ailedeki birkaç kişiye vakaya odaklanıyor. Ama bir Osmanlı ailesinin, sülalesinin tek başına Osmanlı Devleti gibi büyük bir kurumsal yapıyı hem de çok hızlı yükselen bir yapıyı izah etmekte eksik kaldığı belli. Sadece orada bütün bu izahlarda kullanılabilecek bir faktör vardır. Ben ona gerçekten önem de veriyorum aslında. Hani o yüzden bu dipnotu düşüyorum. Gerçekten Osmanlı sülalesinin ilk 10 padişahta getirdiği şehzadeler de beraber hani tahta çıkamamıştır ama bir Süleyman Paşa vardır. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Çanakkale Gelibolu'da şehitliğine gitmenizi tavsiye ederim. Hani abisidir, şeyin abisi. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat. 1. Murat Yıldırım Beyazıt. Doğru. 1. Murat'ın abisidir. Murat Hüdavendigar'ın abisi. Aslında Murat'tan önce taht ona hazırlanıyordu ama Süleyman Paşa'mız ölünce paşa unvanı alan da tek şehzade olabilir bu arada. Şimdi bütün bu ailenin ilk 10 padişah nesline falan bakınca 8-10 padişah nesline gerçekten etkili yani büyük karakterler. Bu karakterlerin de kuruluşa dinamik getirme. O Weber'deki otoriter kişilikteki hani Weber'in şeylerine geçmeyelim şimdi meşruiyet kavramlarına. Weber'in o tarif ettiği karizmatik kişilik ve onun toplumu sürüklemesi meselesi etkilidir. Ama Gibbons'ın yaptığı gibi tek başına bütün bu tarihi izah etmeye tabii ki yeterli değil.
Bu yanlış telakkiye sayfa 19'dan devam ediyorum. Bu yanlış telakkiye kapılarak meseleyi böyle dar bir çerçeve içinde tetkik ve izaha kalkışan Gibbons, Osmanlıların menşeine ait eski bir Osmanlı menbaı bulunmadığını, onlara ait en eski kroniklerin 15. asır sonunda mensup olduklarını, Bizans ve Garp müverrihlerinin de Osmanlıların ilk mütevazı zuhurları hakkında tabii itimada layık malumat veremediklerini söylüyor. Halbuki bunlar da yanlış. Devam ediyoruz. Sayfa 21 ve 22'den bir alıntı. İşte burada davamızın esas noktasına geliyoruz. Yukarıdan beri izaha çalıştığımız veçhiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesinin şimdiye kadar bir çıkmaz içinde kalması yalnız malzemenin azlığından, menbaların kifayetsizliğinden değil, her şeyden evvel tarihi zihniyete hiç uygun olmayan hatalı ve basit bir telakki neticesinde meselenin yanlış vaz edilmesine ileri geliyor. Menşei eski Osmanlı vakaünislerine dayanan ve gariptir ki Osmanlı tarihiyle müteveggil bütün şark ve garp alimleri arasında hala sürüklenip giden bu ananevi hatadan kurtulmadıkça bu muğlak problemin izahı imkan yoktur. Çok güzel anlattı. B. Tetkik metodu. Şimdi hoca kaynaklarını sunduğu metodunu anlatacak. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, sayfa 22, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 13. asırda Anadolu'nun şimali garbi müntehasında, çevresinde, alanında Selçuk-Bizans hudutları üzerinde yerleştirilmiş 400 çadırlık bir aşirete isnat ederek bu hadisenin izahı için 13. ve 14. asırlar Anadolu'sundaki siyasi ve içtimai şartların hiç düşünülmemesi tarihi bakımdan affedilmez bir hatadır. Anadolu'da önce Selçuk ve sonra İlhani hakimiyetinin kuvvetli bulunduğu zamanlar onlar da diğer Anadolu Türkleriyle beraber bir siyasi birlik, bir iktisadi birlik, bir kültürel birlik teşkil ediyorlardı. Uçlarda yani serhatlerde yaşamaları itibariyle hayat şartları iç sahalarda yaşayan Türklerden şüphesiz farklıydı. Fakat bu fark yalnız onlara münhasır değildi. Çünkü uçlarda yaşayan onlardan başka Türk aşiretleri de mevcuttu. İçtimai şekil itibariyle bunların diğer Anadolu Türklerinden bir ayrılıkları yoktu. İster göçebe, ister yarı göçebe, isterse büsbütün yerleşmiş bir halde bulunsunlar, Anadolu'daki Türk aşiretleri arasında aynı hayat şartlarına malik olanlar asla eksik değildi. Sayfa 23'ten devam. Osmanlı sülalesinin metiyeciliğini yapan eski Osmanlı tarihçileri bir hükümdar soyundan gelmedikleri muhakkak olan Osmanlı padişahları için tamamıyla muhayyel silsilenameler uydurdukları gibi bu devletin kuruluşu hadisesini de tamamen bir mucize halinde göstermek maksadıyla lejant silsilelerinden yani lejant arkadaşlar soyluluk seceresi. Lejant silsilelerinden mürekkep tabiat üstü sebeplerle izaha çalışmışlardı. Bak burada da enteresan bir şey. Ben bu Fuat Köprülü'nün böyle düşündüğünü bilmiyordum. Ne diyor? Osmanlı sülalesinin metiyeciliğini yapan eski Osmanlı tarihçileri bir hükümdar soyundan gelmedikleri muhakkak olan Osmanlı padişahları için tamamiye muhayyel silsilenameler uydurdukları gibi. Yani Osmanlı sülalesi gerçekten kayılardan ve metahandan mı geliyor yoksa uydurma mı? Sanki hoca biraz daha İlber Ortaylı onu bir yerde demişti de nerede demişti hatırlamıyorum, ona benziyor. Osmanlı tarihi umumi Türk tarihinin çerçevesi içinde yani sair Anadolu beylikleriyle beraber Anadolu Selçuk tarihinin bir devamı gibi telakki ve tetkik olunursa ancak o zaman şimdiye kadar karanlık kalan birçok problemlerin anlaşılması imkanı hasıl olur. 24 yok, 25 yok. Ve kısmımız işte önce eleştirimi giriş yaptı. Kendi düşüncelerini, serbest düşüncelerini anlattı hocamız. Sonra kaynakları söyledi. Sonra metodunu söyledi. Karşılaştırmalarını yaptı. Şimdi konuya geçiyor. 2. bölüm. 13. asırda ve 14. asrın ilk yarısında Anadolu'nun siyasi ve içtimai tarihine bakış. Asıl hoca orada diyor Osmanlı'nın kuruluşu. Öyle bir ailenin yüksek özelliklerinde ya da Bizans'tan devşirilen kurumlarda, insanlarda değil diyor. O coğrafyada, o kültürde, o ortama bak diyor. Yani anakronik bakış açısını bırak, gerçekten olayları kendi içinde incele diyor. Coğrafyayı gör diyor. Büyük siyasi hadiseler 1. başlığımız. Sayfa 28 ve devamında 29'dan alıntılar. 13. asrın ilk yarısı Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun en yüksek devridir.
12. asrın son yarısında en kuvvetli ve tehlikeli rakipleri Danışmentlileri ortadan kaldırdıktan sonra Mengüçler, Saltuklar, Artuklar gibi esasen ehemmiyette olmayan mahalli hanedanları da ya büsbütün yok etmişler yahut tabi bir prenslik haline bırakmışlardır. Biz genelde hep beylikler dönemi deyince Osmanlı tarihi ya da biz tarih dersinde öğrenmiştik. Şimdi öğretiyorlar mı bilmiyorum. Aslında Anadolu'da 2 tane beylikler dönemi vardır arkadaşlar. Bir Alparslan'dan sonra gelen işte bu Saltuklar, Artuklar, Danışmentliler gibi 1. Anadolu beylikleri dönemi. Bir de o beylikler arasında Anadolu Selçuklu Devleti yükselip yıkıldıktan sonra olan bizim Osmanlı'nın da içinde bulunduğu beylikler dönemi aslında Anadolu'daki 2. beylikler dönemidir. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Coğrafi vaziyeti itibariyle zaman zaman muhtelif rakip kuvvetlere mümaşat suretiyle tutunabilen küçük Ermenistan'da mümaşat burada yamanmak. Vergi ve yardımcı asker vermekle mükellef tabi küçük bir devlet halindeydi. Gıyasettin Keyhüsrev 1'in ya arkadaşlar bu arada hani burada görünüyordur. Hani tam bazen okuduğum gibi böyle değil. Mesela ben burada tenkit diyorum. Hoca tenkit yazmış gibi ya demin ben burada izah deyip geçiyorum hoca izah yazmış. Hani burada da aynısı mesela. İlhani diye okuyorum ben hani direkt bugün kullanılan haliyle İlkhani yazıyor. Burada da mesela Gıyat Eldin Kayk Husrev 1 diyor mesela. Bu aslında Gıyasettin Keyhüsrev falan. 1'in sırf iktisadi sebeplerle 1207'de Antalya'yı ve Halep'i bak burada da aynı. İz-Eldin Kaykavus. Halbuki İzzettin Keykavus diye okuyoruz bugün biz bunu. 1914'te Sinop'u zapt etmeleriyle Akdeniz ve Karadeniz'den birer mühim mahreç elde etmiş olan Selçuk İmparatorluğu bu suretle Avrupa ticaretine açılmış oluyor. Akdeniz ve Karadeniz memleketleriyle doğrudan doğruya ticaret münasebetlerine girişmek imkanı elde ediyor. Yani aslında daha 14. yüzyıldayken yani Osmanlı'nın kuruluşu 13. yüzyıldayken o büyük Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yüksek devrinde özellikle Alaaddin Keykubat zamanında o zirve zamanıdır. Sinop'ta ve Karadeniz'de, Sinop üzerinden Karadeniz'de Alayiye zaten Alaaddin Keykubat'tan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam Alayiye bugünkü Alanya dediğimiz yerin ismi yani Antalya'nın da aslında bir Akdeniz'den bir Karadeniz'den ticaret limanı yapılıyor. Bol bol kervanseray yapılıyor. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesi altında neredeyse merkantilist diyebileceğim yani devlet koruması altında ticaret serbest teşebbüse benzer ve serbest teşebbüs yaparken de yine neredeyse bugünkü liberal görüşe yakın. Hani burada yazmıyor ama birkaç tane de peş peşe Selçuklu dönemi tarihi kitapları inceleyeceğim. Orada onu çok gördüm. Hani böyle Anadolu'nun o tam ilk Türklerin fütühatı başlamış. Daha bura tamamen ekseriyeti Türk olmadığı halde biz hala azınlıktayız. Kahir ekseriyeti Rum, Süryani, Ermeni birçok millet var. Tam bir kozmopolit yapıya hani ne bileyim işte padişahların Protestan rahiplere hürmetlerinden tut da Ortodoks rahiplerin Protestanlık yolda o zaman özür dilerim. Ortodoks ya da Katolik rahiplerin padişahın seferlerinde duacı olması. Padişahın bu savaşı senin dualarınla kazandım papaz efendi demesi. Onlara bugünkü bizim aslında dini vakıflara verdiğimiz yani İslami vakıflara verdiğimiz vakıf verilmesi. Kervansaray yollarının yapılması çok garip bir şekilde peş peşe böyle Anadolu Selçuklularını anlatan kitaplar okuyunca özellikle ticaret, iktisadi ve içtimai hayata bakınca şeyi gördüm. Dediğim gibi tam o liberalizmin yükseldiği dönemdeki kozmopolit, hürriyetçi yapı, bireysel yapı, serbest teşebbüs kafası ve bunu destekleyen devlet otoritesi, merkantilist bir merkezi otorite. Haliyle aslında Osmanlı Devleti'nin ne bakacak olursak kurulduğu döneme bir öncesindeki adam yani 14. yüzyılda Osmanlı'nın yükselişinden önce 13. yüzyıldaki Selçuklu'ya bakarsan gayet böyle devlet gibi bir devlet var ortada ve büyük bir devlet aslında. Çünkü gene onunla ilgili birkaç tane iktisadi makale okumuştum. O zaman Anadolu'daki giren çıkan bütçeyle, parayla, iktisadi faaliyetle çevresindeki coğrafyanın kat kat farkı var. Haliyle Gibbons'ın dediği gibi o zaman zaten Rumlar, Bizans öyle çok da devlet adamı üreten, bilim üreten, ticaret üreten bir kurumsal hafızası olan bir yer olmaktan zaten çok uzak. Ama 13. yüzyıla bakıp da Selçuklu'dan geldiğini düşünmek o insan ve kurumsal insan unsuru ve kurumsal zihniyetin çok daha mantıklı ki hoca burada detaylarıyla daha da anlatıyor bunları.
Köşesine Paul Vitek diye not düşmüşüm arkadaşlar. Sayfa 29. Bizantinistler payitahtı İznik olan bu yeni imparatorluğun ister istemez Anadolu'daki arazisinin muhafaza zaruretini birinci plana aldığını ve bu suretle 13. asrın ilk yarısında Türklerin garba doğru ilerlemelerine kuvvetli bir mania teşkil ettiğini söylerler. Yorga ise İznik İmparatorluğu kurulduğu esnada Selçuk Sultanlığı'nın inhitat halinde olduğu fikrindedir. Bence bu mütalelerin ikisi de yanlıştır. Burada anlattığı şey Vitek'i yazmamın özellikle sebebi kanalda Paul Vitek'in Osmanlı kuruluş videosu var diyeyim. Ona bakın arkadaşlar, çok uzatmayayım. Orada çok güzel izah ediyor. Ama hoca ikisine de katılmıyor. Biraz. Sayfa 30 ve 31'den alıntılardan devam ediyorum. Bütün bunlar anlattı hoca. Anadolu Selçuklu Devleti'nin İznik Rum Devleti'ne karşı tehditkar bir vaziyet almadığını pek iyi gösterebilir. Dediğim gibi Paul Vitek'in videosunu izleyin arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tam yıkılmaya yüz tutan, yıkılmaya demişim, o 13. yüzyıldaki Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans'ın aslında öyle çok da İznik Rum Devleti dediği. Hani Latinler İstanbul'u işgal etmişler. Oradan kaçan asıl Bizans dediğimiz, Doğu Roma dediğimiz İznik'te imparatorluğu tekrar kurmuş. İstanbul Latinlere kalmış. O dönem aslında payitaht dediğimiz yer İznik. Neyse, anlatmayacaktım ama dediğim gibi Paul Vitek'in videosunu gene de izleyin. Ben kısaca özetleyeyim. Paul Vitek dediğine göre İstanbul'da merkez İstanbul'dayken Doğu Roma'nın, yani Bizans'ın bütün kurumsal yapısı ve en güçlü olduğu yer ister istemez başkente yakın olan, yani merkezi ordusu, ticaret ağları, kurumsal yapısı aslında Balkanlardaydı diyor. Latinler İstanbul'u 4. Haç Seferi'nde istila edip de Bizans kurumsal yapısını ve başkentini İznik'e taşıyınca ve İznik İmparatorluğu kurulunca o Balkanlardaki bütün kuvvet, hafıza, yapı İznik'e geldi. Haliyle şöyle bir durum oldu. Eskiden Anadolu Selçuklularının ve Batı Serhaddin'de zayıf Bizans'ın çeperi varken, yani burası İstanbul merkez, burası çeper Batı Anadolu, burası Konya merkez, burası çepere denk geliyor. Haliyle İstanbul'un bu merkezin buraya ayırdığı asker, buraya verdiği önem çepere göreydi. Haliyle Konya'nın bu uçlarda olan, serhatte olan Türkler daha rahat buralara giriyordu. Ama imparatorluğun güç merkezi Balkanlardan Anadolu'ya geçip İznik olunca Konya'nın sınırında daha güçlü, mukavemetli bir kurumsal yapı oluştu. Bizans merkez ordusunu getirdi, iktisadi yapısını getirdi. İstanbul elden çıktığı için buranın önemi daha da arttı gibi yapılardan dolayı da diyor, Selçuk Devleti'nin İznik Rum İmparatorluğu'na karşı tehditkar bir vaziyet almadığı gözlenebilir. Niye? Çünkü artık başka bir şey. Çünkü o dönem Anadolu Selçukluları da Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu Birliği'ni sağlamış, Anadolu Türk Birliği'ni. Hafiften böyle gene ticari kaygılar önde olmak üzere Suriye, Irak üzerinden aşağıya doğru iniyor. Gene Paul Vitek'in kitabında özellikle 2 videosu var kanalda. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Orada gene şeyi anlatıyor. Anadolu'dan devşirdiği güçle asıl payitaht olarak gördüğü Selçuklu, Büyük Selçuklu merkezine, İlhan'a doğru bir hareketlenme söz konusu var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bize aslında anlatılan tarihi bir algı bozukluğu var. Sanki Türkler çok planlı bir şekilde sürekli Orta Asya'dan batıya doğru gidiyordu. Bu sanki 1000 yıllık bir projeydi gibi anlatılıyor ama aslında öyle değil. O projenin tutması, o projeye geçiş aslında Osmanlı'nın Balkanlarda yerleşmesinden ve imparatorluğun ana coğrafyası olmasından sonra, yani 15. yüzyıldan sonra artık biz şeye gideceğiz, yönümüz batıdır, oraları fethedeceğiz mantalitesi oturuyor. Aslında o zamana kadar hep mantık şu: doğudan batıda oluşturduğun fütuhat prestijiyle, çevrene topladığın insanlarla, güçle tekrar doğudaki asıl payitahta gitmek. Hani bunu biraz da Ahmet Taşağıl Hoca'nın Göktürk kitabından da anlarsınız. Onun çok güzel veciz bir lafı vardır. Türk devlet prototipi Göktürk devletidir diyor. Göktürklerde de hani Doğu hanı ikili yapı var ya, doğuda bir han, batıda bir han, ama batıdaki han doğuya tabi. Aslında o kültürel coğrafya kafalarda da yerleşmiş. Biz ne kadar hangi şartlarda batıya doğru ilerlesek de aslında hep doğuya doğru tabiyet zihniyeti var. Bu zihniyet şeyde kırılıyor işte. Fatih'ten sonra kırılıyor. Falan. Değil mi? Devam ediyorum. Sayfa 30. Biz Gıyasettin Keyhüsrev'in Laskaris I harbinde garbe doğru bir genişleme arzusu olduğu hakkında A. Vasilev tarafından yürütülen mütalayı dahi doğru bulmuyoruz. Benim dediğimi diyor hoca. Daha doğrusu ben onun dediğini diyorum zaten.
Kuruluşundan beri İstanbul Latinlerden almak ve parçalanan imparatorluğu yeniden birleştirip canlandırmak gayesini takip eden İznik Rum Devleti gözünü bilhassa garbe, Balkanlara dikmişti. Onun için Anadolu'nun yalnız sahil kısımları, Ege Denizi'ndeki adalar yani eski Bizans toprakları bir ehemmiyet arz ediyordu. Selçuk Anadolu'sunu istila Rumlar için artık bir hayal mevzu bile olamazdı. Eskiden Anadolu'yu Türklerin işgali altında bir memleket sayan Garp alemi için bile 13. asır Anadolu'su sadece Türkiye'dir. Türkiye'dir. Yani aslında demin bizim tarafımızdan anlatmıştım. O İstanbul'dan gelen merkezi güç unsurunun teşekkülünün İznik'te kurulması sınırda ama bir de şöyle bir durum var. Bu adam da burada durmak istemiyor. O da aslında hani burada güçlü bir yapı olduğu için bizim Serhat'taki Türkler daha böyle daha mülayim, daha beraber yaşayalım çünkü yiyemeyeceği bir lokma görüyor. Ama buradaki adam için de esas olan Balkanlara geçip tekrar kurumsal imparatorluğunun ana coğrafyasına gitmek olduğu için o da bu tarafla iyi anlaşıyor. O dönem böyle bir garip Bizans'la Selçuklu'yu yakınlaştıran bir dönem. Sayfa 31'den devam. Garp'ten ziyade zengin şark sahalarını ele geçirmeyi istihdaf eden, Orta ve Şarkı Anadolu'da rakipsiz, müttehit bir kuvvet vücuda getiren Alaaddin için başlıca gaye selefleri gibi Halep'in ve Şimali Suriye'nin zaptıydı. Fiilen buna muvaffık olamamakla beraber bütün şark komşularını korkutmuş, büyük bir nüfus kazanmıştır. Oğlu Gıyasettin Keyhüsrev II, Moğol tehlikesinin belirmiş olmasına rağmen Şümeyşat, Diyarı Bekir ve Mayya Farikini zapt ederek civardaki bir takım prensler ve Halep Eyyubilerine metbuiyetini tanıtmıştı. Bütün bunlar gösteriyor ki Selçuk ve İznik imparatorların birbirine dost geçinmeleri Selçukluların zaafından değil, birisinin faal siyasetinin şarka, diğerinin garba müteveccih olmasından ve birinci plandaki menfaatlerinin çarpışmamasındandır. Bir saattir konuştuğum şeyi hoca kısacık anlatmış. Ben boş konuşuyorum, hoca hemen anlatmış işte. Yani şu cümleyi anlatmaya çalışıyordum bir saattir. Birisinin faal siyasetinin şarka, diğerinin garbe müteveccih olması. Bu kadar. O yüzden iyi anlaşıyorlar. Sayfa 32'den devam ediyoruz. Moğol tehlikesi bu sefer kati olarak baş gösterdi. Moğollar 1242'de Erzurum'u zapt ve tahrip ettiler. Selçuk hükümdarı kendi ordusundan başka müttefik ve tabilerinden de yardım alarak topladığı mühim bir kuvvetle Moğol istilasını karşıladı. Köse Dağı Harbi'nde Moğollar bu gayri mütecanis yani birleşik olmayan birbirinden kopuk orduyu hezimete uğrattılar 1243'te. Sivas ve Kayseri'yi zapt ve tahrip eden Moğollar dönüşte Erzincan'ı da zapt ettiler ve tekrar çekildiler. Bu muharebe denilebilir ki Selçuk İmparatorluğu'nun mukadderatı üzerinde kat'i bir tesir yapmış. Anadolu bundan sonra artık Moğol hakimiyeti altına düşmüştür. Moğol devleti yıkılınca da onun bir parçası olan İlhanlılara tabi oluyor. İlhanlılar da zaten yıkılırken Selçuklu da yıkılıyor gidiyor. Tam o sırada Osmanlı ve diğer birkaç tane beylik ön plana çıkıyor falan. Ama olayın özü bu. Sayfa 34 ve 35'ten alıntılar. Hulasa 13. asır sonunda İlhanilerin Anadolu'daki askeri idaresi günden güne tazyikini arttırmış ve ara sıra yapılan şiddetli tehdit hareketlerine rağmen sağlam bir nizam kuramamıştı. Şarkı ve Orta Anadolu'da bilhassa ticari ve askeri yollar üzerinde bulunan başlıca merkezlerde İlhanilerin hakimiyeti mutlaktı. Fakat icabında müdafaya müsait dağlık sahalarda yahut büyük yollardan uzak ve muvasala imkanları müşkül yani muvasala çevrelenme müşkül uç mıntıkalarında bu hakimiyet nadiren hissediliyordu. İşte izah ettiğimiz bütün bu dahili ve harici şartların tesiri altında bir taraftan oradaki Selçuk Devleti'nin inhilali devam ederken yani düşüşü dağılması diğer taraftan bazı müsait sahalarda yeni bazı Türk kuvvetlerinin tebellüre yani oluşmaya kurumsallaşmaya başladığı göze çarpıyor. Bunların en eskisi ve en kuvvetlisi olarak Keykobat I zamanında zapt edilen Garbi Klikya'da Ermenek merkez olmak üzere teşekkül eden Karamanlıları görüyoruz. Klikya'nın dağlık sahalarında eskiden beri yaşayan Türk aşiretlerine Keykubat tarafından o taraflara nakledilen Türk unsurları birleşmesinden hasıl olan bu kuvvet 1261'de mesela burada da dedim ya arkadaşlar tam şurada ne yazıyor? Muin Aldin Pervane. Biz bunu nasıl okuyoruz bugün? Muhittin Pervane.
irtikaları neticesinde İstanbul'a kaçan İzzettin Keykavus taraftarlığı bahanesiyle Konya üzerine yürüdülerse de Moğol ve Selçuklu kuvvetleri tarafından mağlup edildiler. Karamanlıların Selçuklulara ilk isyanı bu. Sayfa 35'ten devam. 13. asrın ikinci nısfında yani yarısında Anadolu'nun garp serhatlerinde teşekkül eden diğer bir kuvvette Germiyan Beyliği'dir. Moğol istilasının doğurduğu türlü amiller tesiriyle Fars ve Kirman havalesini bırakarak belki de Celaleddin Harizmşah mahiyetinde Şark'a gelen ve onun ölümünden sonra bir müddet Malatya civarında bulunduktan sonra Kütahya taraflarına gelip yerleşen galiba Oğuzların Avşar şubesine mensup bir Türk aşiretinin reisleri tarafından kurulan bu beyliğin sureti teşekkülü de Karamanlılarınkini andırır. 1283'te Keyhüsrev'in Moğollar tarafından idamı ve Gıyas Aldin Mesud yani Gıyasettin Mesud II'nin Selçuk tahtına geçirilmesi üzerine maktul hükümdarın taraftarlığı bahanesiyle baş kaldırdılar. Kendi şarklarında doğrudan doğruya Moğol Selçuk hakimiyeti altında bulunan araziye hücum ettiler. 1 Aralık anlaşma teşebbüsleri olduysa da netice vermedi. Mücadele 1290'a kadar devam etti. Öyle görünüyor ki Germiyan beyleri Şark hudutlarında bu suretle gaileden kurtulunca bütün kuvvetleriyle Bizans arazisi üzerine hücumlarda bulunmaya başlamışlar ve hudutlarını Bizans'ın zararına olarak mütemadi genişletmeye çalışmışlardır. 14. asra ait bütün tarihi menbalar yani kaynaklar Germiyan Beyliği'nin çok kuvvetli ve ehemmiyetli bir siyasi teşekkül olduğunu, sair bir takım Anadolu beyliklerinin onun hakimiyetini tanıdıklarını ve ondan korktuklarını, hatta Bizans'ın da ona senevi vergi verdiğini kaydediyor. Burada bir parantez şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bize hep şey anlatılıyor. Osmanlı Beyliği sanki böyle dikensiz gül bahçesinde yürür gibi tek başına küçücük beylikken bütün beylikler aldı falan diyor. Yok arkadaşlar öyle değil. Yani ilk daha beylik sahnesine çıkınca da başı bile değil yani ortası. Hani böyle 1200'lerin sonu 1300'lerin başı Osmanlı Devleti artık bir beylik devlet falan oluyor. Ama böyle 1400'ler daha biterken bile yani 1300'ler biterken neredeyse Fatih dönemine kadar hala şey var. Yani Germiyan mı? Karaman mı? Çobanoğulları mı falan hani gerçekten akıncı beylikler var. Karasi Beyliği bile yani gerçekten çok büyük işler yapıyor. Zaten bir önceki dönemde Danışmentlilerin hala o karizmatik havası var falan. Onu da bir parantez söyleyeyim. Yani Osmanlı tek başına yürümüyor. Gerçekten tarihin, kaderin cilvesi, padişahların karizması, Allah'ın yardım etmesi, siyasetin çok güzel okunması ya birçok unsur üst üste geldi de Osmanlı sıyrıldı. Öyle dümdüz gitmedi yani. O kadar basit olmadı o iş. Sayfa 37'den devam ediyoruz. İşte 14. asrın ilk yarısında Garbi Anadolu'daki beylikler üzerinde hegemonyası Bizans menbaalarından da anlaşılan bu devletin bir zamanlar Şark hudutlarını Ankara'ya kadar genişlettiği, hatta 1 Aralık Paflagonya'nın bazı kısımlarına da malik olduğu söylenebilir. 13. asır sonlarında Anadolu'da tebellü üretmeye başlayan siyasi heyetler arasına Pisidya'daki Hamitoğulları ile Eşrefoğullarını ve Paflagonya'daki Candaroğullarını da ilave edecek olursak bu devrin en mühim siyasi teşekküllerini tamamlamış oluruz. Bayağı var yani. Paflagonya'ya ve Şimali Anadolu sahillerinin büyük bir kısmına malik olan Candaroğulları Beyliğine gelince ancak İlhani hükümdarı Ebu Said Bahadur mesela burada gene aynı. Ebu Said Bahadur'un ölümü diye yazmış. Biz bunu bugün nasıl okuyoruz? Ebu Said Bahadır'ın ölümünden sonra kendi namına sikke bastırmak suretiyle mahirane bir siyaset takip eden bu devlet 14. asrın ilk yarısında kuvvetli siyasi teşekküllerden biridir. Sayfa 38'den devam. Bu küçük devletlerin kuruluşları hakkında kısa izahımız bunların hala zannolunduğu gibi 10. asır başında Selçuk hakimiyetin zevalinden sonra birdenbire onun enkazı üzerine vücuda gelmiş yeni siyasi teşekküller olmadığını göstermeye kafidir. Bir de onu diyor hoca. Yani direkt Osmanlı çöktü. Osmanlı da birden çıkmadı. Yani Selçuklu'nun içinde, düşen Selçuklu'nun içinde yükselen bölgesel güçler vardı. O güçlerden biri. Yani aslında şöyle bir kopuş da yok. Hazır yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Selçuklu birden çöktü. Beylikler oluştu. Beyliklerden biri yükseldi. Öyle değil. Selçuklu
çökerken beylikler parça parça yükseliyor. Bunlardan içi biri çok sivrilip yükseliyor. Aslında tarihi süreklilik bakımından, tarihi ve kurumsal süreklilik bakımından çok akla yaktan bir teori, bir izah şekliydi. Fuat Hoca'nın bu 1934'te yaptığı izah gördüğünüz gibi. Sonraki belgelerle de Ahmet Yaşar Ocak hocamızın dediği gibi Fuat Köprülü az malzemeyle kurduğu teoriler, mantıklar gün geçtikçe doğruluğu ispatlanarak ilerliyor. Yani bazı ufak detay hatalar olabilir ama genel teorisi kabul edilerek, doğrulanarak artıyor. İkinci başlığımız etnik amiller. Burada siyasi veçeyi anlatmıştık arkadaşlar. Başlıklarımızda da tekrar bir hatırlatacak olursak, çok konuşuyoruz arada kalmasın. Hani böyle Osmanlı'nın kuruluşunu anlatırken büyük siyasi hadiselerden sonra etnik amiller, yani Anadolu'yu oluşturan etnik amiller 40 ve 41. Selçuk İmparatorluğu Anadolu'yu iskan ederken büyük ve kuvvetli aşiretleri muhtelif parçalara ayırarak birbirinden uzak sahalara sevk etmek suretiyle ırsi reislerin idaresi altındaki herhangi bir toplu ve kuvvetli etnik bir birliğin isyanı ihtimalini ortadan kaldırmak ve aşiret tesanüdünü kırarak milli bir teşekkülü yol açmak ve böylece Selçuk sülalesinin menfaatini korumak istemiştir. Çünkü Anadolu'nun daha ilk istilası zamanlarında reisi mahiyetinde bulunan parçalanmamış kesif etnik vahdetlerin nasıl müşkülat çıkarabilecekleri tecrübe edilmişti. Bugünkü Anadolu'nun birbirinden çok uzak yerlerinde Oğuz Türklerinin Kınık, Afşar, Bayındır, Salur, Bayat, Çepni, İlahiyer gibi büyük şubelerin isimlerinden herhangi birini taşıyan muhtelif köylere tesadüf edilmesi Selçukluların bu parçalayarak iskan usullerinin bir neticesidir. Selçuk fütühatından sonra Anadolu'ya gelip yerleşen bu kitleler arasında Karluklar, Kalaşlar, Kıpçaklar, Agaçeriler gibi muhtelif Türk zümrelerine mensup kitleler bulunmakla beraber en büyük ekseriyeti Oğuz Türkmenleri teşkil ediyordu. Bunlar Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'nun Rumeli'den getirip hudutlarda yerleştirmiş olduğu bir takım Hristiyan veya putperest Oğuz ve Peçerek kitlelerine dahi tesadüf ettiler. Fakat bundan müteessir olan yalnız Türk unsuru değildi. İslam dünyasının muhtelif sahalarından macera hevesi, kazanç, gaza gibi muhtelif amirlerle Anadolu'ya koşup gelen başka unsurlara mensup kitleler ve Anadolu'nun Ortodok Kilisesi'nin Rumlaştırmaya çalıştığı eski halkı ile daha fazla sahil memleketlerinde kalabalık olan Rumlar hülasa bütün Anadolu ahalisi bundan müteessir olmuşlardır. Hani bu birden bizimkilerin Türklerin gelip yerleşmesi meselesi var ya, ondan arkadaşlar. Sayfa 42 ve 43'ten alıntılar. Moğolların zuhuru şarktan garbe doğru yeni ve büyük bir muhaceretin amili olmak suretiyle yukarıda zikrettiğimiz sahalarda ve bilhassa Şark İslam dünyasının en garbi sahası olan ve bu yeni istiladan en masum kalabilecek mevkide bulunan Anadolu'da Türk İslam kesafetini büyük bir nispette çoğalttı. Kesafeti çoğunluğu arkadaşlar. Tarihi menbaalarda 7 Türk ve Moğol kabilesine mensup kitlelerin muhtelif sahalara yerleştirildiğinden bahsedilmekle beraber bunlardan yalnız 3'ünün ismi ve iskan sahası gösteriliyor. Bunlar Aksaray, Kayseri, Konya civarına Bismutlar, Sivas taraflarına Uygurlar, Ankara, Eskişehir, Kütahya mıntıkasına Çavdarlar. Bu daha sonra Tarık Burak'ın ve birçok tarihçinin olur ya arkadaşlar, o Çavdarlar bu. Bunlar Moğol şeyinden sıkıntılı bir kavim. Bunlardan Bismut ve Uygurların 10.000, Çavdarların ise 30.000 silahlı çıkardığı söylenmektedir. Bunlardan başka yine tarihi menbaalardan Samagar, Çazbagan falan burada şeyler sayıyor arkadaşlar. Çok gerek yok. Sayfa 44 ve 45'ten İlhaniler devrinde geldikleri cihetle tarihi menbaalarda umumiyetle Moğol diye zikredilen bu aşiretlerden mühim bir kısmının Moğol olmayıp Türk olduğu antropolojik mülahazalardan ve etnik isimlerden anlaşılıyor. Bütün bu izahlar Moğolların zuhurundan ve bilhassa İlhaniler hakimiyetinin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra bu sahaya gelen kesif Türk Moğol kitlelerinin Anadolu'daki Türk ekseriyetini büyük bir mikyasta çoğalttığı anlatıyor. Tamam.
45. Anadolu'da ilhani hakimiyeti zayıfladığı esnada Bizans hiç olmazsa Anadolu'daki hudutlarını muhafaza edecek kadar kuvvetli olsaydı Moğol istilası neticesinde Orta Anadolu vücuda gelen nüfus kesafeti garbe doğru bir mecra bulamayarak şehirlilerle göçebeler veya muhtelif göçebeler arasında mütemadi çarpışmalara sebebiyet verebilir. Kısmen de daha evvelki asırlarda da gördüğümüz gibi bazı göçebe unsurların zengin otlaklar bulmak için Bizans arazisinde yerleşmesini ve Bizans hizmetine girmesini intihac ederdi. Halbuki Bizans bu sahalarda harici ve dahili muhtelif amirler tesiriyle Anadolu hudutlarını muhafaza edemeyecek kadar zayıftı. Yani Bizans'ta zayıf olduğu için biz içimizde patlamadık. İçimizde biriken nüfusu batıya aktararak Bizans'a salabildik diyor arkadaşlar. 3. İçtimai ve iktisadi tarih taslağı. Birincisi göçebeler. 46-47. Göçebeler ayrı ayrı yayla ve kışlaklarda yaşayan göçebe, daha doğrusu yarım göçebe unsur. Bunlar kendi ihtiyaçlarına kadar biraz ziraatle meşgul olmakla beraber bilhassa hayvan sürüleri yetiştirmekle yaşıyorlar. Orta Asya'dan getirdikleri halıcılık sanatı ve nakliyecilik de onlar için mütemmim bir istihsal vasıtası oluyordu. O zamanlar Anadolu'nun pek meşhur olan atlarını yetiştirenler, halılarını dokuyanlar bunlardı. Irsi reislerin idaresi altında yaşayan ve aşiretlerin yaylak ve kışlakları muayyendi. Fakat göç zamanlarında bunlar yolları üstündeki köylere zarar vermekten, tahribat yapmaktan geri durmuyorlar. Ara sıra muhtelif göçebe aşiretler arasında da muhtelif sebeplerle mücadeleler eksik olmuyordu. Bunlar devlete her yıl yetiştirdikleri sürülerin kemiyetine göre fakat nakden değil aynen bir vergi vermekle mükelleftiler. Ancak askeri maksatlarla hudutlara yerleştirilen, kendilerine oralarda yaylak ve kışlak verilen hudut aşiretlerinden galiba böyle bir vergi alınmıyordu. Onlar devletçe lüzum görüldüğü vakit ilbaşı denilen reislerin idaresi altında orduya iltikak ediyorlardı. Huduttaki göçebeler fırsat buldukça düşman topraklarına akınlar, çapullar yapmaktan da geri durmazlardı. Devlet mevhuna yabancı olan aşiret nizamı haricinde hiçbir içtimai nizam tanımayan, köylüye ve şehirliye karşı istihfaf besleyen, yani hafif böyle bir dalga geçme, küçük görme nizam besleyen bu disiplinsiz kitleler idare mekanizması biraz gevşediği zaman hemen bir itişaş ve anarşi unsuru oluyor. Açık köylere, iyi müdafaa edilemeyen şehirlere, tüccar kafilelerini hücumdan, yağmadan, tahripten geri durmuyordu. Selçuk hükümdarı cebri vasıtalarla yola getiremedikleri bazı aşiret reislerine resmi unvanlar vererek aile efradından bazılarını hakikati halde bir rehine gibi saray hizmetlerinde kullanarak bu isyanlara çare bulmak istemişlerse de ekseriyetle muvaffak olamamışlardır. Bu Türk aşiretleri umumiyetle Müslüman olmakla beraber her türlü taassuptan azade, dinin kendileri için çok muğlak ve nakabili icra ahkamına riayetten ziyade eski kavmi analelerinin zahiri Müslümanlık cilasına boyanmış basit bir şekline salik, eski Türk şamanlarının haricen İslamlaşmış bir devamından başka bir şey olmayan müfrit Alevi ve heterodoks Türkmen babalarının manevi nüfusu altında idiler. Yani göçebeleri antropolojik bir tahlilini okuduk arkadaşlar. Ben bu konuda kanalımızda oynatma listesi var. Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın bütün kitaplarını tavsiye ederim. Yani hocanın şurada çizdiği 13. 14. 15. yüzyıl Anadolu'nun dini kültürel yapısını, sosyolojik yapısını, antropolojik yapısını incelemek, anlamak isteyenler o videolara muhakkak baksınlar. İkinci kısım köylüler. Köylü sınıfı Anadolu nüfusunun mühim bir ekseriyetini teşkil ediyordu. Anadolu ilk Selçuk fütühatı zamanında nüfuz itibariyle kalabalık değildi. Bizans'ın İran'la ve sonra da İslamlarla asırlarca süren harpleri eski nüfusu azaltmıştı. İlk Selçuk fütühatı ve onu takip eden 12. asrın harpler ve istilalarla dolu hayatı da bunu birdenbire çoğaltacak mahiyette değildi. Fakat 12. asrın son yıllarından başlayarak yavaş yavaş bu hayatın inkişaf ettiği tahmin olunabilir. Yani yükseldiği, coştuğu.
Sayfa 50-51'den alıntılar devam ediyor. Horasan'da Büyük Selçuk saltanatının kurulması ile başlayan büyük muhaceretin Anadolu'ya getirdiği unsurlar yalnız göçebe unsurlar değildi. Anadolu'ya gelen Türkler arasında Orta Asya'da çok eski zamanlardan beri köy hayatına, hatta şehir hayatına geçmiş bir çeşit halk mevcuttu. Binaenaleyh bunlar yeni geldikleri yerlerde de aynı hayat şartlarını devam ettiriyorlar. Köylüler derhal köyler kurarak zirai istihsale, yani üretime başlıyorlar. Şehirliler şehirlere yerleşiyorlardı. Türklerden başka diğer İslam unsurlarına mensup bir takım halkın, hatta bazen Hristiyan unsurların Anadolu'ya gelip köyler kurdukları söylenebilir. Fakat yavaş yavaş Türk ekseriyeti arasında Türk hakimiyeti altında bunlar da Türkleşmişlerdir. Esasen göçebe olarak olan bir takım Türk aşiretleri de 12. asırdan başlayarak zamanımıza kadar yavaş yavaş ve parça parça iskan edilerek köy hayatına geçirilmişlerdir. Selçuk ve bilhassa Osmanlı devletleri bu hususta büyük gayret sarf etmişlerdir. Sayfa 52. Selçuk idaresi harp ve anarşi neticesinde zarara uğrayan dağılan köyleri kabil olduğu kadar himayeye, muayyen bir zaman için vergiden muaf, yani belirli, muayyen de diyor arkadaşlar, vergiden muaf ve veya onu tahfife, muaf tutmaya veya tahfif, hafifletmeye, hatta halka tohumluk ve çift hayvanları tevziine dikkat ediyordu. Yani köy hayatı bizim için önemliydi. Hem Selçuklu için, Osmanlı için. Neden? Çünkü vergi alacak. Yerleşik hayatta verginin takibatı da kolay olur. Şu açıdan çok basit bir örnek. Sen göçebelerden ayni vergi alıyorsun. Nakdi almıyorsun. Yani para almıyorsun. Mal üzerinden vergi alıyorsun. Mal üzerinden de vergi ne oluyor? Sürü oluyor. Senin 1000 tane koyunun varsa işte senelik bunun 100 tanesini vergi alacaksın. Ama göçebe adam hareket halinde. Onun takibi de zor. Ama sen şehirli köylü olunca adam evi belli, barkı belli, anladın mı? Hani vergi takibi, kurumsal yapısı da kolay. İşleyişi de kolay. Şimdi geldik şehir hayatına. Bakalım Selçuk'ta nasıl bir şehir hayatı varmış. Selçuk hükümdarları 13. asırda faal bir ticaret politikası takip ediyorlardı. Mühim bir transit mıntıkası olan Küçük Ermenistan ticaret kafilelerinin emniyetini bozduğu için tedibe uğramış, bütün zararları tazmine mecbur olmuştu. Antalya ve Alaye limanlarının ehemmiyetinden dolayı o civar sahil mıntıkası ele geçirilmişti. O sırada Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde en mühim mevkiyi işgal eden İtalyan Cumhuriyetleri buralarda yeni limanlar elde eden Selçuk İmparatorluğu ile ticari münasebetlere girdiler. Sinop ve Antalya Fatihi Keyhüsrev I ile onu takip eden Keykavus I ve Keykubat I'nin Venediklilerle bir takım imtiyazlar verdiği malum ise de bunu yalnız Alaaddin'in bize kadar intikal edebilen 1220 tarihli fermanındaki kayıtlar göstermektedir. Yani bayağı demin o anlattığım ticaret meselesinde vurgu var arkadaşlar. Hatta gene bir parantezimiz olsun. Bu kapitülasyon meselesi var ya, ticari imtiyaz meselesi arkadaşlar. Bu Osmanlı ile başlayan bir şey falan zannediyor bazıları. Öyle değil. İmtiyaz dediğin şey devletler hukukunda birbirini şey yapmak için. Aslında çıkar o zamanlar biraz daha zormuş. Şimdi manevi ya da siyasi çıkar daha böyle çeşitlendiği için çok göze batmıyor o zaman. O zaman çok böyle dar alanlarda var. Bu şöyle düşünün, işte X ülkesi Y ülkesinin sempatisini kazanmak için Y ülkesinin düşmanı olan Z ülkesine işte böyle biraz daha gümrük vergileri uyguluyor gibi. Ya da Y ülkesiyle arasını iyi tutmak için ona bazı ticari imtiyazlar veriyor. Aslında ödünleşme diyebileceğimiz, uluslararası hukukta diplomasi diyebileceğimiz şeyin ilk başlangıç, somuç örneğidir kapitülasyon ve Osmanlı ile başlamış bir şey değildir. Eskiden de vardı. Ha, ne oldu? Kapitülasyonlar, sen dünyaya hükmederken, her şey senin iki dudağının arasındayken faydalı oluyor ama sen zayıfken çok kötü oluyor. Yani o, evet. 54, 55, 56, 57 şehir hayatında çok bir şey yok, bildiğiniz şehir hayatı herhalde. 58 ve 59'dan alıntılar. Gerek Selçuk imparatorları gerek İlhani idaresi herhangi bir dini teassup hislerinden tamamen azade idiler. Anadolu'daki Selçuk idare sistemi asla teokratik bir mahiyette olmamış, İslam hukuk prensiplerinin bunu istilzam etmesine rağmen devlet nazari değil fakat fiili olarak kendi menfaatini ve idaresini her şeyin fevkinde tutmuştur. Demin dediğim o liberalizme benzeyen kozmopolit yapı, hür düşünce, hür teşebbüs demiştim ya arkadaşlar. Ona bir yakın bir şey.
59'dan Anadolu şehir hayatının inkişafında her yerde olduğu gibi ticaret ve sanayi inkişafının en esaslı amil olduğu tabidir. Tabidir. Tabidir değil. Tabidir deyince bir şey bir şeye tabi olur. Tabidir deyince doğru olur. Amil olduğu tabidir. Evet, sanayide artıyor. 60, 61. Buralar genelde herhalde detay fazla çizmemişim o yüzden. 64. Dördüncü başlığımız fikri seviye. Neymiş bakalım? 64, 65'ten alıntılar. 13. asır Anadolu Türk Cemiyeti içtimai iş bölümü derecesi ve iktisadi inkişafı itibariyle aşağı orta zaman cemiyetleri, orta zaman orta çağ arkadaşlar, aşağı orta zaman da orta çağın başlangıcı gibi bir şey. Aşağı orta zaman sonu gibi bir şey. Aynen. Orta çağın sonu. Aşağı orta zaman cemiyetlerinin en ilerlemiş olanlarından biridir. Bu cemiyetin siyasi bir ifadesi olan 13. asır Anadolu Selçuk Devleti de muntazam ve sağlam müesseselere malik. Bak burası önemli. Muntazam ve sağlam müesseselere malik merkeziyetçi bir devlettir ki 11. asırda Çin Türkistan'ından Marmara kıyılarına ve Kafkaslardan Basra Körfezi'ne kadar hakim olan Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun siyasi ve idari ananelerini devam ettirmiştir. Ben bu kitaptan sonra dediğim gibi hocanın o Bizans müesseselerinin, Osmanlı müesseselerine etkisini anlatacağım. Orada daha da detaylı anlatıyor bu kurumsal yapıyı ve kurumsal sürekliliği. 65'ten devam ediyoruz alıntımıza. 13. asır sonunda Anadolu Türk Cemiyeti İlhani hakimiyeti altında müttehit ve müstakil bir siyasi varlık halinde bulunmamakla beraber bu hakimiyetin kuvvetle nüfuz edemediği sahalarda yeni küçük siyasi teşekküller vücuda getirmektedir. Bu teşekküllerden herhangi birinin tekrar büyük bir devlet şeklinde inkişafı için lazım gelen maddi ve manevi bütün kuvvet unsurları Anadolu Türk Cemiyeti'nde mevcuttur. Yani 14. yüzyılda Osmanlı'yı yükselten, hocanın kelimesiyle inkişafına sebep olan, inkişafına yol açan sebepler, amiller zaten 13. asrın yüksek Anadolu Türk kültüründe ve çevre coğrafyalarda mevcut. 3. bölümümüz sınır boylarında hayat ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Bakalım. Osmanlı kabilesi sayfa 68 ve 69'dan alıntılar. Yalnız bu unsurun Oğuzların hangi şubesine mensup olduğu menbaların bazılarında meskut geçilmekte, bazılarında ise Kayı kabilesine mensup olduğu tasrih edilmektedir. Mesela popüler mahiyetteki anonim Tevarihi Ali Osmanlılar'da ve Şükrullah'ın Bahçat el Tevarihinde, Aşık Paşazade ve Oruç Bey tarihinde Osmanlı hanedanının sadece Oğuzlardan olduğu söylenir. Halbuki Murat II Murat zamanında yazılan Yazıcıoğlu'nun Selçuknamesinde Kayılardan olduğu tasrih edildiği gibi Cami Cem Ayini gibi silsilenamelerde ve de Korkut hikayeleri gibi milli hikaye mecmualarında Düsturname-i Enveri ile Ruhi Lütfi Paşa tarihlerinde ve nihayet İdris-i Bitlisi'nin Heşbehişt'inde Kayıların diğer Oğuz boylar arasında şerafet ve asaletine ait bazı rivayetlerle birlikte bu fikir ileri sürülür. Sayfa 69. Oğuz ananesine göre hükümdarlar en ziyade Salur ve Kınık boylarından yetişir. Selçuklular da Kınık'tandı. Osmanlı padişahları eğer kendilerine yalandan bir şecere uydurmak isteselerdi, kendilerini onlara mensup sayarlardı. Şunu da düşünmek lazımdır ki bu Kayı rivayetinin tespit edildiği Murat II zamanında eski aşiret ananeleri büsbütün unutulmuş değildi. Bilhassa göçebeler arasında yaşayan ananevi rivayetlerle tezat teşkil edecek bir uydurma şecerenin meydana atılması manasız olurdu. İşte bu mülahazata istinaden devleti kuran ve ona adını veren Osman'ın ve babası Ertuğrul'un ne kadar küçük olursa olsun Kayılara mensup ehemmiyetsiz bir aşiretin başında bulunduklarını kabul edebiliriz. Hani Kayılardan olabilir ama böyle Kayıların da kıyıda köşedesi gibi vardı olay. Ama başında bir yerde de videonun başında bir yerinde de sanki Kayılar diye Osmanlı Kayılardan değildi gibi bir şey anladım ben. Hani yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Şunun altını çizeyim. Tartışma şuradan geliyor. Hani Osmanlı
Kayılar diye bir boy vardır yokturdan tartışma çıkmıyor. Osmanlı ailesi diye bildiğimiz bugün Ertuğrul soyundan sülbünden gelen sülalenin Kayıların mensup olup olmadığı, Kayılara mensup olup olmadığı tartışmalı. Çünkü dikkat ettiyseniz uçlarda kabileler de birbirine giriyor. Hani kişiler, şahıslar da birbirine giriyor. Hani bir kabile bir kabilenin içinde eriyebilir. Ya da Kayı boyunun bir aşireti, ona bağlı bir aşiret aslında başka bir yere girmiştir. Ya da Kınık'ın boyuna bağlı bir aşiret evlilik yoluyla Kayı boyunun içine girmiştir ve sen onu Kayı zannedersin gibi. Hani geçişkenliklerden bahsediyoruz. Yani bizim burada Kayı diye bir sülale yoktur. Osmanlı'yı Kayı boyu kurmamıştır demiyoruz. Osmanlı sülalesin diye bildiğimiz o bizzat somut insanlar ne kadar Kayı'nın içindeydi, dışındaydı tartışma burada yürüyor. Benim nazarımda çok önemi var mı? Benim nazarımda hiçbir önemi yok. Yani benim nazarımda bunlar çok teferruat, tarihçilerin teknik şeyi. Yani ama buna niyeyse bu konuda tartışmalar yürüyor, yani onu izah edelim. Sayfa 71. Anadolu Selçuk tarihinde bazı Oğuz aşiretlerinin oldukça kuvvetli vahdetler halinde bir takım hareketlerde bulunduklarını biliyoruz. Lakin ne Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan evvel ne de sonra Kayı ismini taşıyan hiçbir harekete tesadüf edilmemektedir. Yani aslında hoca başında dediği o nerede diyordu şurada, hani genelde Türk devletlerinin geldiği boylar da Salur veya Kınık. Şimdi Kayı bunlardan biri de değil. O yüzden de çok tesadüf edilmiyor. Şimali Anadolu'da, yani Kuzey Anadolu'da Erzincan ve Su şehri havalisinde, Amasya, Çorum, Kastamonu, İlgaz, Çankırı, Geredebolu, Düzce civarlarında, sonra Eskişehir, Mihaliç, Orhaneli sahasında hala Kayı ismini taşıyan köyler olduğu gibi Cenup'ta, yani güneyde, Cenup'ta da Kilikya havalisinde, Isparta, Burdur, Fethiye civarlarında ve daha garba doğru Denizli, Muğla, Aydın, Ödemiş taraflarında da bunların bulunduğu yine köy isimleriyle teayyün ediyor. Yani gördüğünüz gibi o Selçuklu'nun parçalı iskan yapısı ve Türk kültürü olan o antropolojik yapı, gittiğin yere kendi adını vereceğim meselesi her yere dağıtmış. Sayfa 72. Herhalde bu küçük aşiret parçasını o zaman Anadolu'nun garp uçlarında yaşayan sair Türklerden ve küçük Türk aşiretlerinden ayırmaya, ona diğerlerinden farklı hususi vasıflar ve tesirler isnat etmeye tarihi bakımdan asla imkan olmayacağını kati surette söyleyebiliriz. Hocanın burada temas etmek istediği nokta, Gibbons gibi tarihçiler olayı biraz müsteşrik gözüyle bakıp hani biraz Bizans'a falan, Rumlara yamarken de bunu da hani o aile üzerinden yapıyor ya, Osmanlı ailesi üzerinden. Onun vasıfları üzerinden, onun kabiliyeti bunları aldı getirdi. Bak böyle bir ırk yarattı ya. Özür dilerim arkadaşlar. Yaparken hocanın burada dediği, yani Osmanlı sülalesi Kayı'dan olsa ne olur, olmasa ne olur. Kayı öyle bu diğer uçlarda şahsi özellikleri diğerlerinden çok farklı olan bir şey değil yani. Kabileler içinde bir kabile gibi. Boylar içinde bir boy. Sayfa 73. 13. asır sonlarında Ertuğrul ve sonra Osman fiili değil fakat nazari olarak Konya sultanlarına ve daha sonra İlhanilere tabi olan uç aşiretlerinden birinin Kayılara mensup küçük bir aşiretin reisiydiler. Frikya'nın şimali garbisinde, Eskişehir havalisinde Türk-Bizans hudut sahası üzerinde yaşıyorlardı. Halbuki o sırada Garbi Anadolu uçlarında yaşayan ve fırsat buldukça Bizans topraklarına hücum eden, çapullar yapan, hatta bazı istihkamlar, kasabalar ele geçiren ve yeni siyasi teşekküllerin temelini kuran bir takım uç beyleri de vardı. Yani ikinci başlığımız uçlarda hayat, alt başlığımız asgari ve idari teşkilat. Sayfa 73. Emevi ve Abbasi imparatorlarının Bizans'la daimi mücadeleleri neticesi olarak serhatlerde hususi teşkilat yapılmıştı ki Anadolu Selçukileri de buna mümasil olarak memleketlerinin şark ve garp hudutlarında uç teşkilatı vücuda getirmişlerdir. Bir taraftan serhatleri düşman tecavüzlerine karşı müdafaa etmek, diğer taraftan fırsat buldukça onların topraklarına akınlar yaparak ganimet elde etmek maksadıyla kurulan bu teşkilat tabiatıyla Türk aşiretlerine istinat ederdi. Sayfa 74.
Sultanlar lüzum gördükleri zamanlar uçlarda çağırdıkları kuvvetlerle ordularını takviye ederlerdi. Bu kuvvetler kendi reislerinin mahiyetinde bulunan göçebe Türkmen aşiretlerinden mürekkepti. Herhangi surette kuvvet kazanarak etrafına muhtelif küçük aşiretler toplamış bazı aşiret reislerine merkezi idarece uç beyi unvanı verilir. Fakat onların fevkinde olarak da devlet ricalinde bir veya birkaç büyük uç emiri tayin olunurdu. 75. Merkezi idareye tabi olmayan bu uç Türkmenlerinin Bizanslılara karşı kendi başlarına harekette bulunduklarını, çapullar yaptıklarını, büyük ganimetler ve binlerce esirler aldıklarını biliyoruz. İznik İmparatorluğu Konya Sultanlığı ile dost geçindiği halde arazisini Türkmenlerin bu daimi yakınlarına karşı muhafaza için serhatlerdeki müdafaa tertibatını tanzim etmişti. Daha Arap istilaları zamanında hudut üzerinde askerlikçe mühim noktalarda bilhassa dağ geçitlerinde müstahkem mevkilerden mürekkep bir müdafaa hattı yapılmış ve bu hattın müdafası için Akritai ismi altında hudut muhafız kıtaları kurulmuştu. Bu da onların şeyi arkadaşlar. Onların uç şeyleri teşkilatı. Bizans'ın 76 ve 77'den alıntılar. İznik payitaht olmaktan çıktıktan sonra uçlardaki Türk beylerinin yavaş fakat kati surette garbe doğru topraklarını genişletmelerinde ve Moğol taziki altında Selçuk hakimiyeti zayıfladıkça Bizans sulutları üzerinde yeni siyasi teşekküllerin kurulmasında Bizans sulut müdafasının zayıflamış olması büyük tesir icra etmiş, bu işi çok kolaylaştırmıştır. Uçlardaki Türk aşiretlerinin beyleri şeklen Selçuk Sultan'ına tabi olmakla beraber fırsat buldukça onu dinlememekten ve müstakil hareketlerinde bulunmaktan geri durmuyorlar. Vergilerini ekseriya fiili tehditler altında veriyorlardı. Asiler uç beylerinin yanında bir ilticagah buldukları gibi her isyan hareketi de uç aşiretleri tarafından mutlaka yardım görüyordu. Merkezi idarenin zafi karşısında memleket dahilindeki zengin Türk tacirlerinin kervanları da bunlar tarafından çapullara maruz kalıyordu. Yani uçtaki askeri yapının artıları ve eksileri. Bir yandan sınırları koyuyor, ülkeyi işte dış tehditlere karşı koruyor, çapul geliri falan filan yapıyor. Ama bir yandan da iç çekişmelerde unsur olarak kullanılıyor. Artı tarafı padişah herhangi bir seferde yanına çağırabiliyor ama aynı zamanda o padişah zaafa düştüğünde taht kavgasında herhangi bir siyasi oluşumlara destek verebiliyor. Yani uçlardaki o siyasi askeri yapının hem iç hem dış politikada da iç ve dış olaylarda artı ve eksi yönlerini hoca çok güzel karşılaştırmalı anlatıyor. Sayfa 77. 14. asır ortalarına ait bir menbaada İlhanilere tabi olup onlara vergi veren Anadolu uç memleketleri Karaman, Germiyan, Hamitoğulları, İnançoğulları, bak ben bunu hiç duymamıştım, İnançoğulları, Orhan, Umurbey, Sinop, Kastamonu, Gerede ve Bolu olarak gösterilmiştir. Uçlar yalnız göçebe veya yarım göçebe Türkmen aşiretlerine mahsus yaylak ve kışlaları muhtevi sahalar değildi. Her aşiretin kendisine mahsus yaylak ve kışlakları olmakla beraber uçlarda birçok köyler, küçük kasabalar, hatta mühim noktalarda küçük mustahkem mevkilerde vardı. Bütün bunlardan başka hudutların biraz gerisinde sayıca çok olmamakla beraber bazı büyükçe şehirlerde vardı ki Bizanslılardan zapt edilmiş olan bu müdafalı şehirler uç beyliklerine merkez vazifesini görüyordu. Türk sahasında Müslüman Türk köylerinden başka Hristiyan köyleri mevcut olduğu gibi şehir halkı da İslam ve Hristiyan karışıktı. Aynı surette Bizans topraklarında da oralarda yerleşmiş Müslüman Türklere tesadüf olunuyordu. Yani çok karışık iç içe bir yapı. İkinci alt başlığımız halk. Yani kim? Etnik ve dini unsurlar. Arazi muhtelif kıymette tımarlara ayrılmış olup az varidatlı tımarlar İslam ananesine göre Gazi veya Türk ananesine göre Alp unvanını taşıyan uç askerlerine mahsustu ki adeta irsi mahiyette olup oğullarına intikal ediyordu. Buralarda artık tamamen ziraat hayatına geçmiş Türklerden başka Türk İslam aleminin her tarafından kendilerine her ne surette olursa olsun bir maişet vasıtada aramaya gelmiş bir takım serseriler Moğol taziki ile Orta Anadolu'dan inerek aileleri ve sürüleriyle beraber yerleşecek bir toprak veya mera arayan Türkler vardı.
Bizans topraklarının ehemmiyetsizliğinden veya vergilerin ağırlığından mustarip olan Bizans'a tabi halk artık kendilerini müdafaa edemeyecek. Sadece ağır vergiler almakla iktifa eden bu imparatorluğa tabi olmaktan ise hafif bir vergi mukabilinde mal ve can emniyetini temin eden Türk beylerinin idaresine girmeyi tercih ediyorlardı. Hakikaten uç beylikleri yavaş yavaş çapullarla başlayan bir aşiret halinden çıkarak tebaasının menfaatlerini koruyan muntazam siyasi teşekküller halinde inkişaf etmeye başladıktan sonra vaziyet bu şekle girmiştir. Bizim o tarih derslerinde öğrendiğimiz istilamet politikası arkadaşlar. Isındırma politikası. Aslında mevzu bu işte. Ben başka bir videoda da söylemiştim. İstilamet politikası dediğin gittiğin köylünün, serfin, Bizanslı tebaanın ah canım sen ne kadar iyisin falan değil. Uyguladığı hukukun vicdana ve akla hitap ediyor olması. Sadece vergi almaktan ve canını malını koruyamayan bir Bizans'tansa yani canına malına ırzına dinine karışmayan zaten o zaman kamusal alan, siyaset alanı, devlet alanı bunlar ayrı kavramlar. Uzun uzun anlatırız başka videolarda. Hani zaten siyaset alanına dahil değil sıradan halk. Onun tek şeyi kendi alanı, özel alanı. Haliyle insanlar bunu tercih ediyor. Ve bizim çapulcu beyler de gitgide 12. yüzyıldaki o kurumsal Selçuk aklını 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Osmanlı aklına taşıyorlar ve bu insanlar tarafından rağbet görüyor. İran, Mısır ve Kırım Müslüman merkezlerinden gelen medreselilerle Orta ve Şarkı Anadolu'dan gelen Selçuk ve İlhani bürokrasi mensupları bu uç beyliklerinde yavaş yavaş bir idare makinası kurmakta, kültür müesseseleri vücuda getirmekteydiler. Çok güzel özet. 79. Gerek bu şehirlere yerleşen derviş tarikatlerinin gerek medreselerin propagandalarına rağmen uçlarda aynı hakimiyet altında yaşayan Müslüman ve Hristiyan unsurlar arasında dini sebeplerden çıkmış herhangi bir mücadeleye tesadüf etmiyoruz. Bak bu da çok güzel. Uçlarda sürekli Bizans ve Selçuklular bir devlet olarak, kurumsal iki yapı olarak bir alan mücadelesi vermesine rağmen o devletlere tabi olan ve büyük motivasyonu aynı o devletlerde olduğu gibi dini olan unsurlar birbirleriyle çatışmıyor. Aslında halkın o zaman da her ne kadar din bugünün ben dediğim gibi hani siyasi ideolojisi gibi olsa da halkların daima maişet derdinde olduğunu, geçim derdinde, huzur, refah istediğine dair o liberal yaklaşıma da aslında insan psikolojisi sanki yatkın gibi. Çünkü herhangi bir şekilde savaşmıyorlar. Devlet birbirini kesiyor da halk hangisi daha iyiyse ona hemen tebaa olmaya razı. Hristiyan ve Müslüman unsurlar karşılıklı iki muhasım sıfatıyla Türk-Bizans hudutları üzerinde yaşadıkları halde bile aralarında asla derin bir husumet mevcut değildi. Bizans müverrihleri daha 12. asrın ortasından evvel o zaman bir hudut mıntıkası olan Beyşehir Gölü üstündeki adacıklarda oturan Rumların Türklerle sıkı münasebetleri sebebiyle Türk adet ve itiyatlarını kabul ettiklerini, hatta onlarla dostane münasebetlere girişerek Bizans İmparatorluğu'nun emirlerine ehemmiyet vermediklerini kaydediyorlar. Sayfa 80. Seyit Battal romanının bir devamından başka bir şey olmayan diğer bir Türk romanında yani Danişmentname'de ve Trabzon kusura bakmayın imparatorlukları ile Akkoyunlu Türkmenlerinin mücadelelerinden bazı sahneleri ihtiva eden Dede Korkut kitabında da görmek kabildir. Epik nevi hususi karakterlerinden olan mücadele sahnelerine dini taassup hissiyatına rağmen bütün bunlarla hiçbir derin husumet nefisleri his edilmemektedir. Üçüncü alt başlığımız İslamlaşma. Sayfa 81. Selçuk ve İlhani devirlerinde Şarki ve Orta Anadolu Hristiyanları arasında ihtidanın iddia olunduğu kadar ehemmiyetli bir mikyasta olmadığını söyleyebiliriz. 13. asır sonlarında Anadolu Hristiyanlarından alınan cizyenin umumi varidat arasında mühim bir mevki tuttuğu hakkında Aksaray'ın ifadesi de bunu teyit ediyor. Gibbons'ın dediği diğer bir şey, insanları zorla bir böyle Müslüman yaptığı Osman ırkı yarattı falan diyor ya. Öyle bir şey olmadığı gayet açık. Gayet açık. Anadolu'dan alınan vergiler belli. Bunların gayrimüslimlerden alınan vergilerin oranı belli. Öyle büyük oranlarda bir Müslümanlaşma yok.
Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman cebri bir İslamlaştırma siyaseti takip etmediği ve büyük şehirlerde toptan iktidar ameliyesinin adeta imkansız olduğu da göz önüne alınmalıdır. Teşekkür ediyorum. Kanalın yönetmeni bana Reyhan getirdi arkadaşlar. Konuya uygun olsun. Konuya Osmanlı şerbeti diye Reyhan getirdi kanalın yönetmeni. Bu kitapları sen anlatsan ne güzel anlatırsın aslında. Sanki ben boş konuşuyorum gibi geliyor anlatırken. Yok, gayet. Tarihçi olan sensin. Bilmiyorum. Çok doğru izah ediyor muyum? Kafama göre teoriler de uyduruyor olabilirim. Olabilir. Tarihçilikte böyle bir şey zaten. Ya da ben uyduruyorsam izleyenler doğrusunu bulsun değil mi? Yani. Niye benim her dediğime budur desinler Ama işte ki? tarihte zaten öyle doğru diye bir şey yok ya. Yok atıf Öyle falan bir veriyorum beklenti ya. var ya. Mesela şöyle bir teori var diyorum. Tamam, Öyle bir olabilir. teori yok Yanlış belki de. hatırlıyor Ben diyorum olabilirsin. belki. Kafamda teorileri birleştiriyorum. Dinleyen de Yani. araştırsın körü körüne her duyduğuna inanmasın yani. Ama bence çok ikna edici anlattığım için insanlar ha olabilir ne güzel anlattı falan öyle diyor bir olabilir. şeyim var. Öyle bir şeyim var. Ben de öyle. İşte bütün dolandırıcılar böyle arkadaşlar. O yüzden siz her duyduğunuza inanmayın. Mutlaka araştırın, kontrol edin. Tamam. Teşekkür ederim aşkım. Sayfa 82. Bütün bu deliller karşısında ne Osmanlı ve ne de Garbi Anadolu'daki diğer beylikler sahasında süratle vuku'a gelmiş kitle halinde ihtidaların yani din değiştirmelerin mevcudiyetini tasavvur etmemek daha doğru ve daha ihtiyatkardır. Bu uç beylikleri yukarıdan beri verdiğimiz izyattan kolaylıkla anlaşılacağı gibi şarktan mütemadi gelen Türk ve İslam unsurları sayesinde nüfus kesafetlerini mütemadi yani kesafet çoğunluğunu mütemadi sürekli arttıracak bir vaziyetteydiler. Binaenaleyh bu hadiseyi izah için Gibbons'ın yaptığı gibi iktidar amillerini ileri sürmeye hiç lüzum yoktur. Anadolu'da bu iktidar bu devirde mahdut nispette ve yavaş olmuştur. Mahdut sınırlı nispette yani sınırlı ve yavaş olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'na büyük nispette iktidarlar Osmanlı Devleti Balkanlara yerleştirden sonra yani en ziyade 15. asırda Balkanlarda olmuş ve 15. ve 17. asırlarda da devam etmiştir. Osmanlıların ilk siyasi teşekküllerini kurdukları idare unsurlarını bulmak için mühtedi Rumlara muhtaç oldukları iddiası da bütün bu izahlardan anlaşılacağı veçiyle tamamen esassızdır. 15. asırdaki bütün büyük devlet adamlarının Türk oldukları, Rum dönmesi olduğu iddia edilen Evronos Sunda eski Türk aristokrasine mensubiyeti mühtedi ricalin ancak birkaç kişiden ibaret olduğu artık bugün tarihi bir hakikattir. Yani bu devleti Türkler yükseltti arkadaş. Gibbons. Yani bu devlet Türklerin devletiydi, kültürüydü, büyüklüğüydü. Bunu anlayacaksın. Ha, sonradan da Türklerin olmaktan çıkmadı. Fatih gibi bir adam çıktı. Bu hocanın dediği 15. yüzyıldaki iktidar devşirme meselesi diyor ya. Gene gelen Rumlar kendi Rum kültürüyle bu devlete ortak olmadı. Yani bu devlet öyle Rumlardan beslenmedi. Gelen adam eski Yos kültürü bırakıp yeni bir kültürün yüksekliğine kendi kişisel katkısını verdi. Hani aslında Fatih sonrasında gelen Yeniçerilik, İslamlaşma, ihtidalar o da aslında Rum kültürü. Adam şöyle gelmiyor yani orada büyük bir kültür. O zaman şey derler. Madem bu kadar büyüktün niye yıkıldın derler. Ben genelde şey diyorum. Bizim aşırı Osmanlıcı tırnak içinde söylüyorum arkadaşlara. Ya bu kadar mükemmeldiniz madem niye yıkıldınız birader? Yani onu diyorum. Gerçi onu deyince de işte o kimin yıktığını biz biliyoruz falan diyorlar. İmalı imalı insanın canını sıkıyorlar. Hiç o tartışmalara girmiyorum o yüzden. Siz de girmeyin. 4. bölüm. Askeri, dini, mesleki teşekküller var. Burada gazilerden ve alplerden bahsediyor arkadaşlar. Sayfa 84 ve 85. Aşık Paşazade'nin Gaziyan-ı Rum başka menbaların Alpler, Alperenler gibi ünvanlar aldıklarında zikrettikleri bu zümre yalnız Anadolu Selçuklularının çökmesi devrinde değil, daha ilk Anadolu fütuhatı esnasında mevcut bir içtimai teşekküldü. Gerçi daha İslamiyet'ten evvelki Türklerde de kahraman, cengaver manasında bir lakap olan bu prenslere de verilen Alp ünvanı ve prenslere de verilen Alp ünvanı İslamiyet'ten sonra da hatta Müslüman Türk devletlerinin resmi ünvanlarından bile devam etmişti. Fakat Türkler
İslamiyet'in kabul ettikten sonra bazen onunla beraber bazen de yalnız başına dini mahiyetteki gazi lakabını kullanılmaya başlamıştır. Din mücahitlerine verilen bu şerefli lakabın Anadolu Danışmentliler sülalesinde ve daha sonra bir takım uç beyliklerine hükümdarlarında da bir ünvan olarak kullandığı görülüyor. Sayfa 85. Hükümet teşkilatının mahdut ve zayıf olması, sınırlı ve zayıf olması yani, hükümdarların ve emirlerin dahili ve harici düşmanlara karşı sık sık ücretli asker bulmaya mecbur olmaları, yalnız hudutlarda değil, siyasi ve kültürel büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin teessüsünü intaç etmişti. Gerekli kılmıştı. Alpleri biliyorsunuz arkadaşlar. Alperenler, gaziler. Sonra ahiler var. Sayfa 89. Aşık Paşazade'nin Anadolu'da ehemmiyetlerinden bahsettiği ikinci zümre Ahiyan-ı Rum yani Anadolu ahileridir. İbn Batuta'nın müşahedeleri sayesinde 14. asırda bu teşekkülün Anadolu'da ne kadar yayılmış olduğu eskiden beri bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bulunan rolü meselesi epey zamandır dikkati celbetmiş bulunuyor. Muhtelif tarihi menbalar bu teşkilatın Anadolu'nun her tarafına, hatta Anadolu ile sıkı münasebeti olan Azerbaycan'a ve Kırım'ın sahil şeritlerine kadar yayıldığını gösteriyor. Bir nevi meslek teşkilatı ama içinde etik ahlaki şeyler de barındırıyor. Ahi teşkilatı yalnız şehirlerde değil, köylerde, uçlarda da vardı. Hatta bu suretle Altlar teşkilatı ile de temas ederek ona da hulul ettiği yani ona da dahil olduğu, hulul içine girmek. Duhulden hani hulul duhul içine girmek, dahil olmak ettiği hem ahi hem alp sıfatlarını taşıyan yani her iki zümreye de birden mensup olan kimselere tesadüf ediyoruz. Sayfa 91. Devlet idaresi inhilal ettiği, anarşi baş gösterdiği zamanlarda yani intikal devrelerinde ellerinde teşkilata istinat eden ahiler yani fütüvvet reisleri şehirlerin idaresini ellerine alıyorlar ve eski idareden yeni idareye geçişin şehir için büyük bir sarsıntıya meydan vermemesine çalışıyorlardı. Böyle bir teşkilatın hele anarşi devrelerine nasıl bir kuvvet ve lüzum kazanacağı meydandadır. İdare teşkilatının inkişaf etmemiş olduğu o devirlerde küçük kasabalarda devlet kuvvetini değil fakat en mühim olarak mahalli halk idaresini temsil edenler onlardı. Ben bu ahi teşkilatını biraz meslek örgütü zannederken aslında içinde meslek dediğin şey sınıf örgütü. Sınıf örgütü mesleklerin tamamından oluşuyor. Aslında bizim burada kesilmeyip bu ahi teşkilatı devlete başka şekilde eklemlenebilseymiş, hani bizim yerel yönetimler dediğimiz şey var ya arkadaşlar, belediyeler. Sanki belediyelerin şeyi gibi geliyor bana. Çünkü geri geldiğinde şehir yönetiyor, bir otorite gibi hareket ediyor dedi ya hoca. Bana biraz onu çağrıştırıyor. Sayfa 92. Evvelce söylediğim gibi 14. asrın başında büyük şehirlerde genç ve bekar işçiler umumiyetle bu ahi zaviyelerine mensup oldukları için bu vaziyet birçok müdekkileri şaşırtmış ve bu teşkilat bazı alimler tarafından bir esnaf teşkilatı, bazı tarafından sair sofi tarikatları gibi fütüvvet tarikatı adlolunmuştur. Halbuki fütüvvet tarikati diye bir tarikat İslam dünyasında asla mevcut olmadığı gibi Anadolu'daki ahiler de sadece bir esnaf teşkilatından ibaret değildir. Dediğim gibi sanki bir yerel yönetim birimiymiş gibi hareket ediyor. Ama ben hiç görmedim. Ya bizim Osmanlı tarihinde, bizim tarihçilerde belki yazıyorlardır bilmiyorum ama ben ne bileyim bu kadar okuyorum, hiç yaratıcılık olmuş ya. Hani bir parantezde burada bir nefes arası verelim. Yani tarihçi dediğin tamam belgeyle yapılır, doğru yapılır ama o yorum da çok önemlidir. Yani tarihçi dediğim belge, yorum, kompozisyon. Nedir bu? Belge. Konuştuğun şeylerin muhakkak ikna edici bir şekilde somut delili olması lazım. İkincisi yorum. O belgeyi senin verdiğin yorum, o yorum dediğimde insanlar bunu da yanlış anlıyor arkadaşlar. Ben birden satır aralarından cımbızla çekip yorum değil. Muhakkak birçok belge, o belgelerin birden fazla çapraz okuması, coğrafyayla, zamanla, o dönemin şartlarıyla incelenmesi ve bir yorum. Yani o yorum dediğin aslında zenginlik.
Daha ne kadar belgeyle zenginleştirdiğin bir şey, söylem. Üçüncüsü de tarihçi nedir benim de? Kompozisyon. Yani bütün bunları anlatabilme kabiliyeti. İşte bizimkiler özellikle yorumda ve kompozisyonda çok şey kalıyorlar. O kadar belge yayınlanıyor. Sadece belgeyi latinize ediyor, çeviriyor. Yalandan bir yorum yapıyor ama yorum çok basit. Suya sobuna dokunmayan. Yaratıcılık çok yok mesela. Ben şimdi tezde biraz böyle yerel yönetimler falan çalıştığım için özellikle Osmanlı, hani Türk yerel yönetimleri, belediyelerine baktığım için herkes böyle işte kadıyı yerel yönetim falan filan gibi anlatıyor. Hani benim sunduğum tez gibi ya da benim gördüğümü gören başka bir teze rastlamadım ben, ya da ben öyle bir makale, o benim savunduğum şeyi savunan, o yoruma değinen kimse görmedim. Burada da onu diyorum işte, mesela ahi teşkilatı aslında biri de çıkıp da şunun detaylarına inip acaba bir hipotez kursa, ahi teşkilatı modern belediyeciliğin kökeni olabilir mi? Hipotez bu. Yani bunun üzerine gidilebilir ama giden hiç görmedim. Herkes direkt kadı. Kadı belediyenin başı. Yo değil falan dedim ben de. Hiç. Neyse uzatmayayım. Sayfa 93 Bağcıyan Rum. Aşık Paşazade'nin bahsettiği üçüncü bir içtimai teşekkül, yani sosyal sınıf, Bağcıyan-ı Rum yani kadınlar teşkilatıdır. Başka hiçbir menbaada zikredilmeyen böyle bir zümrenin mevcudiyeti müdekkiklere haklı olarak, yani inceleyicilere haklı olarak o kadar garip görünmüştür ki bir istinsah hatası olmak, yani yazım hatası olmak ihtimalini düşünerek ve muhtelif yazma farklarını da göz önüne alarak bunun ya Hacıyan Rum yani Anadolu hacıları yahut da Moğol devrinden kalmış bir bakıyı olarak Bahşiyan Rum yani Bahşiyan Rum fikrini ileri sürmüşlerdir. Enteresan. Bu metinde bu ismi takip eden cümle bunun bir kadınlar teşkilatı olduğunu katiyetle göstermekte. Hatta Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli'nin bunlarla münasebetini anlatmaktadır. Bektaşi ananesinde tarikatten olan kadınlara umumiyetle bacı lakabının verilmesi de bununla alakalı olsa gerektir. Bertrand de la Brocquière 15. asır başında Duhul Kadr Beyliğinin, yani Duhul Kadr diye yazmış ama biz bugün bunu ne okuyoruz? Dulkadir. Dulkadir Beyliğinin müsellah 30 bin erkek ve 100 bin kadından, bir yerde 100 bin yerine 30 bin diyor, mürekkep bir Türkmen kuvvetine malik olduğunu söylüyor. Acaba Aşık Paşazade Bağcıyan Rum ismi altında uç beyliklerindeki Türkmen kabilelerin müsellah ve cengaver kadınlarını, müsellah silahlıydı galiba, silahlı kadın. Herhalde silahlı diye biliyorum. Kelime neymiş yorumlara yazın arkadaşlar. Müsellah burada. Ne demek bu kelime? Cengaver kadınlarını mı kastediyor? Şimdilik akla en yakın gelen tevil bu görünüyor. Abdallah Rum 4. sosyal sınıfımız. Aşık Paşazade'nin bahsettiği 4. zümre Abdallah Rum yani Anadolu'nun heterodoks dervişleridir. Bazı tarihi menbalarda Horasan erenleri namiyle de zikredilen bu zümrelerin bilhassa 14. asırda mühim bir dini içtimai rol oynadığı, Osmanlı Devleti'nin bu asrına ait bütün menbalarda aptal veya baba lakabını taşıyan ve ilk Osmanlı hükümdarları ile beraber harplere iştirak eden tahta kılıçlı cezbeli bir takım dervişlerden bahsedilmesiyle de anlaşılır. Sayfa 95. Anadolu Selçuk Devleti dini siyaset hususunda Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun analarına sadık kalarak Sünniliği ve Abbasi taraftarlığını muhafaza etti. Devlet nüfusu altındaki şehirler daima kuvvetli bir Sünni, hatta Hanefi mühiti olarak kaldı. Buralardaki medreseler ve 13. asırda artık çoğalmaya başlayan bir takım tarikatlar umumiyetle bu temayülü muhafaza ve takviye ettiler. Suhraverdi, İbnül Arabi, Sadreddin Konevi, Mevlana gibi büyük sofilerin Neoplatonik nazariyelerini ve panteist temayüllerini hüsnü telakki eden bu serbest şehir muhiti yakın şarkın o devirdeki sair İslam merkezleriyle mukayese edilemeyecek kadar taassuptan uzak olmakla beraber Sünni şekillerini daima muhafaza etmiştir. Fuat Köprülü Hoca o kadar çok yönlü bir insan ki, yani şu paragrafı anlattığı bambaşka bir kitabı var. Şu anda onu da okudum. Hani onu da sunarım. Hani alışveriş ya da şey videosunda görünmedi herhalde daha ama onu da söylerim. Yani şuradaki paragrafı açıyor. Çok da güzel açıyor. Ya da şuradaki şeyleri, dediğim gibi müesseseleri ayrı bir kitap yapıyor. Çok yönlü, çok dolu bir insan. Mekanı cennet olsun.
Sayfa 98 ve 99. Ortodoks mutasavvıfların şiddetli tenkitlerine uğrayan garip kıyafetleri, şeriata mugayir adetleri, coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Türk şamanlarını hatırlatan bu baba lakaplı Türkmen şeyhleri, köylülerin ve göçebelerin manevi hayatlarının başlıca nazımı ve hakimi idiler. Yani düzenleyicisi ve yönlendiricisiydiler. Ne din alimleri ne de burjuva tarikatlerine mensup şeyhler zihniyetlerine tamamıyla yabancı oldukları bu muhitlerde bu babalarla mücadele edemezlerdi. İşte yukarıda bahsettiğimiz müthiş babayiler kıyamı Ahmet Yaşar Hoca'nın kanaldaki babayiler isyanına bakın arkadaşlar. Fuat Hoca'nın şuradaki bir cümlesini bu kadar doktora tezi yapmış. Kıyamını bu faal propagandacılar tarafından hazırlanmış ve tatbik edilmiştir. Din tarihi bakımından bu babayilerin ve bu Türkmen şeyhlerinin menşeini nerede aramak lazımdır? Bize göre bunların menşeini kısmen Yeseviye ve kısmen de Kalenderiye tarikatlarında aramak lazımdır. 12. asırda Orta Asya'da kurulmuş en eski Türk tarihi olan Yeseviye büyük bir surette bütün Türk memleketlerine yayıldığı gibi bilhassa Cengiz istilasından sonra Maveraün Nehir'den ve Harazem'den Anadolu'ya vaki olan büyük muhaciretler esnasında Anadolu'ya gelip yerleşmişti. Bazı ayinleri itibariyle eski Türk şamanizmi ile alakası göstermiş olduğum bu tarikatın Ortodoks mahiyeti hakkında eski fikrimi burada tahsis etmek isterim. Elime geçen bazı yeni vesikalara dayanan yeni tetkiklerim bana bu tarikatların ilk kuruluşunda bile tamamıyla heterodoks mahiyette olduğu kanaatini verdi. Kalenderiye tarikatına gelince yalnız Anadolu'nun dini tarihi değil, umumiyette tasavvuf tarihi bakımından birinci derecede mühim olan ve buna rağmen hakkında henüz en basit bir monografi bile mevcut olmayan bu tarikat hakkında şahsi tetkiklerimin neticesine maalesef pek kısa bir surette hulasa edeyim. Menşeilerini Horasan Mektebi veya sadece Melametiye denen zümreden alan Celaleddin Savi'den sonra Suriye, Mısır, İran, Irak, Hindistan, Orta Asya, Anadolu sahalarına inkişaf eden bu büyük tarikat ayinlerinin garabeti, saliklerinin mübalatsızlıklarından dolayı Ortodoks sofilerinin şiddetli hücumlarına uğramıştır. Kalenderiler saçlarını, kaşlarını, sakal ve bıyıklarını tıraş ederek kendilerine has bayraklar ve dümbeleklerle oldukça kalabalık zümreler halinde şehirden şehre gezerler. Bazı merkezlerde tekkeler olmakla beraber umumiyetle gezgincidirler. Pek az istisna ile yüksek felsefi düşüncelere ve dini tecrübelere kabiliyette olmayan bekar serserilerden terekküp eden bu zümrelerde yukarıdaki prensipleri nasıl manevi bir nihilizme, hatta ne korkunç bir immoralizme müncer olduğu pek tabidir. Yani bu konuları çok aslında keyifli okumuyorum arkadaşlar. Çünkü kanalımızda Ahmet Yaşar Hoca'nın sırf bu konulara değinen 14 kitabını falan inceledik. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin başlangıcı, tarihi vakalar, bunlar çok basit tarihi şeyler olduğu için fazla çizmemişim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin inkişafındaki amiller, yani yükselme sebepleri. Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş asrına bu ümumi bakıştan sonra bu büyük tarihi ameliyenin başlıca amillerini kısaca sıralayabiliriz. Osmanlıların Türk-Bizans hududu üzerinde bulunmaları, yani coğrafi vaziyetleri. Nitekim Garbi Anadolu'da da Bizans hudutları üzerinde bulunan diğer bir takım Türk kitlelerinin de hatta bazılarının Osmanlılardan evvel ve onlardan daha kuvvetli siyasi teşekküller vücuda getirdiklerini göstermiştik. İşte Germiyanlar, Aydıyanlar, Aydınoğulları falan. Çok daha önce Osmanlı'dan daha büyük yapılardaydı. Göstermiştik ve bunun bütün sebeplerini izah etmiştik. 2. Osmanlı hudutlarındaki Türk beyliklerinin bu yeni teşekküle karşı hasmane bir harekette bulunmamaları. Yani Osmanlı'ya karşı hasmane bir tavırları yok. Çünkü dikkat eden yok. Küçük şey diyor. Kendilerine bulaşmıyor. Bizans'a saldırıyor. İşte bu suretle Anadolu'nun umumi siyasi vaziyeti Osmanlıların ilk zamanlarında serbestçe hareketlerine meydan bırakmıştı. Yani anlatıyor. Çünkü herkesin kendince işleri var. Osmanlı'da kendilerine bulaşmadıktan sonra bulaşmıyor. O da serbest kalıyor. 3. Osmanlıların Asya'da kendileriyle hem hudut, Bizans topraklarını aldıktan sonra Avrupa'ya geçmelerini ve Balkanlarda sağlam surette yerleşmelerini kolaylaştıran amiller Cenubu Şarkı, yani Cenubu Şarkı, Cenup Güney, Şarkı Kuzey, Güney Kuzey. Cenubu Şarkı Orta Avrupa'nın
Cenubu Şarki, pardon, Doğu, Şark Doğu, Güneybatı ya aman. Güneydoğu, Cenubu Şarkı, Güneydoğu Avrupa'nın orta zaman tarihiyle uğraşan müellif alimler ve bilhassa Slav ve Bizans tetkikleri muhtesasları tarafından oldukça sarih surette ayrınatılmış olduğundan ilim alemince esasen malum olan o cihetleri meskut geçiyorum, kısa geçiyorum. 4. İlk Osmanlı hükümdarları Anadolu'daki Bizans topraklarını zapt etmek ve orada esaslı surette yerleşmek için muhtaç oldukları maddi ve manevi kuvvetleri Garp serhatlerindeki diğer beylikler gibi 13. asrın ikinci yarısından beri Garp hudutlarına gelip birikmekte olan göçebe köylü şehirli Türk unsurlarından kafi derecede temin etmişlerdi. Sahil beylikleri yalnız Bizanslılara değil denizci Latin kuvvetlerine karşı da devamlı bir netice temin etmeyen mütemadi harplerle hırpalanırken Osmanlı Beyliği kendisini yormayan savaş fakat sağlam adımlarla hudutlarını genişletiyor. Yavaş fakat sağlam adımlarla hudutlarını genişletiyor. Mütemadi kuvvetini arttırıyordu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda coğrafi vaziyetinin diğer hudut beyliklerinden farklı olan bu hususiyeti yani karşılarında yalnız Bizans'ı muhasım olarak bulması da hesaba katılmak lazımdır. 5. Osmanlılar hariç olmak üzere diğer sahil beyliklerine devlet bütün ailenin müşterek male addolunur. Prenslerden her biri kendine ait olan sahada müstakil olarak hüküm sürüyordu. Gerçi ailenin en büyüğü nazari olarak diğerleri üzerine bir nevi metbuluk hakkına haizdi. Fakat bunu ancak maddi bakımdan en kuvvetli olduğu zaman tatbik edebiliyordu. İşte bu vaziyet bütün sahil beyliklerine sık sık dahili rekabetler, mücadeleler tevlit ediyor ve onları zayıf düşürüyor. Halbuki Osmanlı Devleti'nde bütün kuvvet bir tek hükümdarın elindedir. Burada da merkezi otoriteden bahsediyor. Osmanlı Devleti'nin 14. asırda dahili mühim bir sarsıntıya uğramamasında hakimiyetin taksim edilmemesi usulü büyük bir amil olmuştur. Bunun İslam amme hukuku prensiplerine uygun olduğunu kaydedelim diyor. 6. Osmanlıların Karesi arazisinde mühim bir kısmını kolayca aldıktan sonra Avrupa'ya geçip Gelibolu'da yerleşivermeleri devlet bünyesinin kuvvetlenmesinde büyük bir amil oldu. Çünkü boş ve zengin toprak bulup yerleşmek maksadıyla birçok göçebe unsurlar, fakir köylüler, Rumeli'nin zengin tımarlarına nail olmak isteyen birçok sipahiler Orta Anadolu'dan Karasi, Saruhan, Aydın, Menteşe gibi sahil beyliklerinden Trakya'ya ve Makedonya'ya geldiler. Osmanlı bir defa karşı tarafa atınca diğer beyliklerin altındaki o parçalar da Osmanlı'ya doğru akıyor. Benim bazı yerler başka videolarda galiba o Vitey'in videosundan falan atıf yaptım ya arkadaşlar. Orada diyordum galiba. Osmanlı işte en küçük beylikti nasıl büyüdü? En küçük beylik. Ya küçük çok görece. Çünkü bizim kafamız çok düz bakıyor. Açıyor Anadolu haritasını beylik dönemi tarih kitabında bir sürü büyükçe alanlarda beylikler küçücük alanda Osmanlı diyor küçükmüş. Ya sen ona ne bakıyorsun o küçük alanda hani kuvvet dediğin şey sadece coğrafi alanla ilgili değil ki tamam orta zamanda ben de hocaya benzedim. Ortaçağ klasik dönemde tarım toplumunda toprak önemlidir ama o toprağı ne kadar işlediğin ne kadar ticaret yaptığın insan unsurun da önemlidir. Örnek veriyorum şurada küçücük bir arazi olsun burada kocaman bir yer. Ama burada doğru düzgün insan yok, ticaret yok, bilim yok ama şu küçücük yerde ticaret, verimli tarım, ilim falan buradaysa bu mu büyük, bu mu büyük? Haritaya bakarsan bu büyük. Güce bakarsan bu büyük. Ben Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili genel tarihçilerin o ekseriyetinin görüşüne katılmadığımda o. Osmanlı Devleti küçücük bir beylikti de nasıl büyüdü? Küçük beylik değildi. Başlangıçta çok basit bir coğrafyası vardı ama Karasi'yi alıp bir karşıya geçti. Ben örneğini veriyordum o Vitek'te. Namludan çıkan kurşun gibi. Hani kocaman bir şey mi böyle mermi de küçücüktür ya. Küçücük mermi etkisiz kocaman bir gülle mi hedefe giden küçücük bir mermi mi daha güçlüdür? Sanki bana gibi geliyor. O tam 12. 13. yüzyıl Selçuklu coğrafyasında Anadolu'sunda o parçalanıp da içine çöken kuvvet sanki böyle bir fişek gibi namludan çıkmış da Osmanlı'nın o küçük namlu ağzından batıya doğru gitmiş gibi geliyor bana. Ateş atmış gibi. 7. Osmanlıların Balkanlardaki fütuhatı kendileri için büyük zayiatı mucip olmadan kolaylıkla yapılmıştı. Bu fütuhatta
harple beraber zapt olunan yerlerle mebzul ganimet ve esir alınıyordu. Ekseriyetle genç çocuklardan mürekkep olan bu esirlerden devlet namına alınan 1/5 hisse Anadolu'ya sevk edilerek Türkler arasında terbiye ediliyorlar ve orada Türkçe öğrenip İslam olduktan sonra askerliklerde kullanıyorlar. Yani Osmanlı'nın büyümesinde böyle bir Yeniçeri diyorlar, geçiyorlar. Pençik sistemi diyorlar, geçiyorlar ama yani olayın bugüne yansımasında sen tarihini okursan ders alacaksın. Ders alırsam şunu alırım ben. İnsan unsurunun önemi, ki insanın çok değerli olmadığı gibi düşünülebilecek bir klasik dönemde bile, Orta Çağ döneminde bile Osmanlı'nın o karşıdan aldığı insanı tekrar oraya çevirmek, insan yetiştirmek üzerine yaptığı çaba tarihten alınacak bir ders. Daima insan unsurunu ön planda tutan medeniyetler büyüyor. 8. İptida yukarıda söylediğimiz genç esirlerden teşkil edilen Yeniçeri kuvveti hükümdarın mahiyetinde daimi bir piyade kuvvetiydi. Fakat devletin en büyük askeri kuvvetini tımar sahibi sipahilerin vücuda getirdiği süvari kuvveti teşkil ediyordu. Bilhassa 14. asırda bu Yeniçerilerin göze çarpacak bir ehemmiyetleri yoktu. Devşirme usulü sistematik bir şekilde ancak 15. asırda Murat II. Zamanında başlamıştır. 9. Zapt edilen arazinin muhtelif kıymette tımarlara ayrılarak askeri vazife mukabilinde sipahilere verilmesi yahut daha büyük kıymette ziyamet ve kalaşların varidatı ile mütenasip miktarda asker tedarik etmek şartıyla daha büyük kumandanlara verilmesi usulü Selçuk Devleti zamanında olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de devam ediyordu. 10. Osmanlı Devleti'nin mülki, askeri, adli teşkilatı esasen Anadolu Selçuklularınkinin bir devamı mahiyetinde olup kısmen İlhanilerler ve biraz da Mısır Memlükleri teşkilatının tesirleri altında almıştır. Vaktiyle genişçe özette izah etmiş olduğum bu meseleyi burada tekrar izaha kalkışacak değilim. Osmanlı Devleti 14. asırda bütün bu teşkilat için muhtaç olduğu unsurları pek az istisna ile Türkler arasında bulmuştur. Devletin büyük ricali ve komandanları ise Mihailoğulları gibi bir iki istisna ile kamilen yüksek Türk aristokrasine mensupturlar. 11. Bütün bu amillere ilave olarak ilk Osmanlı hükümdarlarının Osman'ın, Orhan'ın, Murad'ın ve bilhassa bu sonuncunun büyük kuruculuk meziyetlerini de göz önünde tutmak lazımdır. Büyük ve yaratıcı fertlerin içtimai hayattaki hakim rolünü nazarı itibare almayan, yanlış anlaşılmış bir determinizm, içtimai hayatın ve tarihi tekamülün çok mühim bir amilini unutmuş olur. Bütün bu izahlardan sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manasını Anadolu Türklüğünün tarihi yürüyüşü bakımından bu şekilde izah edebiliriz. Bu devlet münkaris Selçuk Sultanlığı ile ve ona halef olan sair Anadolu beylikleriyle hiç alakası olmayan yeni bir uzviyet, yeni bir etnik ve siyasi teşekkül değildir. Bilakis yukarıdan beri izah ettiğimiz veçiyle vaktiyle Anadolu Selçuk Devleti'ni, danışmentlileri, Anadolu beyliklerini de kuran Anadolu Türklüğünün 13. 14. asırdaki siyasi ve içtimai tekamülünden doğan yeni bir scientist, yeni bir tarihi terkiptir. Bu kadar. Uzattım biraz ama İnşallah iyi bir video olmuştur. Buraya kadar geldiyseniz videoyu muhakkak beğenmenizi. Ben genelde bunu rica ediyorum, istirham ediyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Çok uzun videolarda gerçekten bu videonun sonuna kadar kaç kişi geldi ben çok merak ediyorum. Haliyle genelde de ricam şu oluyor bu tarz uzun videolarda. Videonun sonuna kadar geldim, İşte 2 parçada dinledim, tek parçada dinledim gibi bir yorum yaparsanız ben sizin videonun sonuna kadar geldiğinizi, hem de nasıl bir sistemde, hani uzun videoları bölerek mi izliyorsunuz, tek nefeste izlenebiliyor muyu görmüş olurum. O beni çok memnun eder. İkinci olarak dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Beğenebileceğinizi düşüneceğiniz arkadaşlara muhakkak paylaşın. Paylaştıkça güzel hayat. Buraya kadar. Bu kadar. Şeyi de söyleyeyim. Dediğim gibi bunlar çok teknik konular arkadaşlar. Öyle büyük iddialarım yok. Sadece gördüğünüz gibi alıntıyı okumaya çalışıyorum. Bazen yanlış da telaffuz ediyorum. Yanlış da yorum yapabilirim. Bir şeyleri yanlış da hatırlayabilirim. Gerçekten benim o YouTube kanalında YouTuber'lar gibi, tarih YouTuber'ları gibi her şeyi ezberden okuyacağım, çok güzel hazırlandığım iddialarım yok. Kanalın mottosu ne zaten? Açıklamada 2 satır yazıyor. Yani okuduğumuz kitaplar ışığınca kendi düşüncelerimizi paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Yani alıntıyı okuyorum. Becerebildiğim kadar yorum yapıyorum. Aklıma geldikçe başka referanslar veriyorum. Ama tabii bunların
doğruluğu, yanlışlığı falan gibi öyle bir kesin kanaatim yok. Ama siz beni düzeltirseniz, siz beni yorumlarda yönlendirirseniz, uyarırsanız, yeni tavsiyelerde bulunursanız ki onu yapıyor arkadaşlar kanalın düzenli takipçileri benim çok hoşuma gidiyor. Mutlu olurum. Bu kadar. Herkese kolay gelsin.